Merhaba. Hello. Ay, bir hafta yapmadım ve Vertiyosa hoş geldin. Hoş geldin Feyyaz'cığım. Okul nasıl gidiyor Feyyaz? Derslerden kalmadım demiştin. Ay ay. Şükür Feyyaz'cığım. Buradan sana bol alkış. Bugün son üniversite sınavının son günüydü sanırım. Eğer gelenlerden varsa, gelecek olanlardan üniversite sınavına girmiş, bitti de gitti maşallah diyelim. Ay sınavın var. Ay kolay gelsin Feyyaz. Ben de tez yazıyorum. Of, o kadar karışık bir tez konusu seçmişim ki. O kadar çok alan var ki konuşacak bu çocuk yıldızlarla ilgili. 1000 tane şey var okuyacak. Literature review diye bir şey yapıyorum ben. Tezde 2 farklı tez biçimi var. Benimki literature review, yani literatürleri eleştirmek, onları incelemek. Ben mezun olacağım. Durun sınav demeyin. Vertiyorsa nereden mezun olacaksın? Üniversite? Yoksa lise mi? Sınava mı girdin yoksa? Vertiyorsa? Yoksa sen de sınava mı girenlerdensin? Bitmiyor sınavlar. Bitmiyor. İnsanın sınavı bitmiyor. En şeyi arkadaşlar yüksek lisans bu arada. Yani en zoru değil, en kolayı yüksek lisans bence. Ay Feyyaz'cığım, evet inşallah. Temmuz'da evet üniversite. Oh Vertiyosacığım, hayırlı uğurlu olsun. Aramıza hoş geldin işsizler tayfasına. Ay çok üzücü, farkındayım ama öyle, yapacak bir şey yok. Ben yani yüksek lisans yapıyorum şu anda. İş arama mevzusu bence okumaktan çok daha zor. Biliyor musunuz? Yani evet Feyyaz'cığım, aynen. İnanılmaz. Ya of, bence bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten lisemi özledim. Liseyi özledim ben ya. Yani iş arama mevzusu. Şu anda ben öğrenci vizesiyle burada olduğum için bir de üstüne üstlük tam zamanlı iş de bulamıyorum. Yasak. Part time iş, intern falan olabiliyorsun. Sadece şu anda bakıyorum. Bakalım ben de. Bu iş arama süreci bence bütün şeylerden daha zor. Ay Feyyaz'cığım, tez yazmalar nasıl gidiyor? Kanka şöyle gidiyor. İşte literature review olduğu için en az 50 tane şey okuman gerekiyor. Yani en az bu arada. 50 tane literatür, kitap, akademik kitap, işte article falan, yani çok fazla şey okuman gerekiyor.
Ben okumalarımı yapmaya çalışıyorum. O okumaları yapıp notlar alıyorum şu anda. Zor ya. Özellikle bu çocuk oyunculuk mevzusu, çocukların sektörde işte ne kadar olmalı, ne kadar olmamalı, eğlence sektöründe falan konusu sadece pazarlama alanına giren bir şey değil. Aynı zamanda labor yani aynı zamanda yasal süreçlerini vesaire bunlarla ilgili de okumam gerekiyor. Yasalar neler diyor, işte Coogan Law falan gibi farklı yasalar var. Onların süreçleri nasıl gidiyor falan bunları okuyorum. Şu anda kafam çok karışık. Acayip karışık. Ya, üniversitede de ben mezun olurken tez yazdım ama bu kadar yani yüksek lisans tezi galiba daha önemseniyor ya da Londra'da bizim okul daha çok önemsiyor bilmiyorum. Ama zor tez dönemi. Bakalım. Sizde tez yazma var mı? Bazılarında yokmuş. Ben her okulda tez yazılıyor zannediyordum. Çalışma zamanında çocukları kandırma olaylarından yaz istersen. Yani aslında dışarıdan bakılınca çok gıybetimsi bir konu ama detayına girdiğinde maalesef kendi fikirlerimin olduğu hiçbir şey yazamam. Çünkü yani kendi fikirlerimi yazabilirim ama onları böyle bir argüman şeklinde ortaya koyamam. Onu şey yapamam. Sınavla bitirme var. Öyle mi Feyyaz? Ya ben de bunu yeni öğrendim ya. Ben normalde zannediyordum ki bütün üniversitelerde tez yazma var zannediyordum. Sanırım bu yurt dışına özel bir şey. Ya Fransa'da da vardı, burada da var. Benim üniversite bitirme tezim 70-80 sayfa falandı. Vertiyosa bitmeyen projeler. Benim de projelerim vardı. Hem projeler vardı hem tez vardı. Vertiyosa. Çok zor. Kolay gelsin. Bence hepsi zor arkadaşlar ya. Hiçbir şeye tercih etmem. Hepsi zor. Yani benim hem sınavlara giriyorduk hem projeler vardı, hem sunumlar vardı, hem tez vardı. Bunların hepsini yapman gerekiyor dönemi bitirebilmen için. Azerbaycan'da ya konu anlatacaksın ya da sınavla bitirme var. Benim okulumda da şey vardı bu arada, en çok dikkat ettikleri şey sunum. Her hafta sunum yapıyorsunuz. Her hafta 10-15 tane sunum falan yapıyorsunuz ve notlandırılıyor bunlar. Ve yani sürekli ve mesela bir konu veriyorlar, 15 dakika veriyorlar. O konuyu 15 dakika hazırlanıyorsun ve çıkıp sunum yapıyorsun. Böyle falan. Böyle şeyler vardı. Yani Fransızca bölümündeyken çok zorlanıyordum. Çünkü Fransızca ya İngilizceden tabii ki de daha zor bir dil. Hem sadece zorluğundan değil bir de çok fazla Fransız yani sunum yaptığım herkes Fransızdı. O yüzden daha stresli bir şeydi benim için. İngilizceye geçtiğimde herkes İngilizce ikinci dili olduğu için daha rahat hissediyordum kendimi sunum yaparken. Bize dernek falan açtırmışlardı ilk sene ya. Sırf bu business ya. İşletme nedir diye Fransız devlete kayıtlı dernek açtırtmışlardı. Okurken yaptığımız sunumları kendilerine alıyorlardı hocalar. Ne diyorsun? Oha. Neyse okuldan falan bahsetmeyelim. Boş verin. Kafa dağıtmaya geldik. Ne izlediniz? Ne yaptınız? Feyyaz'cığım Allah sabır versin diliyorum. Diliyorum, bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama Allah sabır versin karşım. Ne izlediniz? Ne yaptınız? Bunlardan konuşalım. Feyyaz ya. Sağ karşım. Ben ne izledim biliyor musunuz? Bu arada Instagram'da channel açıldı arkadaşlar. Channel, orada sohbet ediyoruz. Başladık. Daha bugün açıldı. Benim
Instagram'la problemlerim vardı. Çok kişisel problemler. Channel açamıyordum. Yani bir kanal açamıyordum. Oradan sohbet edebildiğimiz bir yer açamıyordum. Bir şekilde o özellik bana gelmiyordu. Neden olduğunu bilmiyorum ki mavi tikli olmama ve hani 10.000'den fazla takipçi olmasına rağmen onların hiçbirini açamadım. Ama şimdi açabiliyorum. Ve oradan sohbet edebiliyoruz. O yüzden Instagram'a gidip kanala orada sohbet muhabbet ediyoruz chatte. Gidip oraya katılmayı unutmayın. Orada böyle oturuyoruz her şeyi. Ben bu arada orada bütün haberleri, sektörel haberleri, dizi film haberlerini falan ilk orada atıyorum. Atacağım yani. Hemen daha hızlı haberiniz olabilir. Dizi film yeni konularla ilgili. Bizde konferans sonunda wow, Vertiyosa sizinki de zormuş. Hepsi zor bence ya. Harry Potter'a 2 oyuncu katılmaz. Peeves falan katıldı diyorlar. Bu arada ben de şeyden öğrendim. Bunu hangi 2 oyuncu katıldı bilmiyorum ama Peeves katılmış. Yani filmlerde olmayan karakterlerin hepsi eklenilecekmiş. Ben bir hafta yayın yapmadım ya. Benim acaba bütün kapasitem gitti mi? Şöyle Harry Potter'da işte kitaplarda olan bütün her şey dizide olacakmış. Filmlerde olmayan her şey mantıken dizide olacakmış. Öyle söylüyorlar. Ne kadar doğru? Bunların hepsi spekülasyon bu arada. Çok da doğruluğuna ben emin olamıyorum. Çünkü o kadar çok fazla mavi tikli ama haber kanalı gibi alan yerler var ki hangisine güvenebileceğimle kesin bir şey söyleyemiyorum. Çok sessiz kaldılar bu arada. Bu kadar Harry Potter'ın sessiz kalmaması gerekiyordu. HBO Max büyük ihtimalle House of Dragon'a güvendiği için şimdi House of Dragon'ı pushluyor. Çok fazla promote ediyor. House of Dragon dönemi olduğu için Harry Potter'ı bir tık galiba sessize aldılar. Ya Çapulcular benim çok istediğim bir dönem. Ama mesela ben Çapulcuları dizide göstersinler bir de spin-off olarak da isterim biliyor musun Feyyaz? Yani ayrı bir film ya da böyle kısa dizi gibi Çapulcuların hayatlarını görmek isterdim. Çünkü bence Çapulcular çok hikayenin diğer tarafında yani Gryffindor olup bully olmak bunu da gösteren bir hikaye. O yüzden onu da isterdim ki yaparlar diye düşünüyorum. Ya sağacaklar Harry Potter'ı. Yani şimdi dizisi çıkacak ve spin-off'ları da çıkacak. Göreceğiz. James Potter'ın evet. Keşke. Bence James Potter'ın hayatı gibi değil ama Çapulcuların hayatıyla ilgili belki bir film ya da dizi mini dizi yapabilirler belki. Ben izledim. Arkadaşlar ben Prime Video biliyorsunuz çok seviyorum. Prime Video'nun yeni çıkan 12 projesini yapmıştım. Princess Diaries bir dakika dur. Ona ya Princess Diaries serisini çok severim Vertiosa'nın. Bu arada kimse izlediği şeylerden cacılamasın arkadaşlar. Burası zaten öyle bir yer değil. Kimse de cacılamaz merak etme Vertiosa'cığım. Burası sevgi dolu bir yer. Kötü çocuk çok komik. Kötü çocuğu da izledim. Princess Diaries asla da dalga geçilmemesi gereken bir seri. Çok severim. Anne Hathaway'i tek sevdiğim film serisidir. Princess Diaries'in ilki benim çok sevdiğim bir film. Ve çocukken izlemiştim. Bayılmıştım böyle. Çok ikonik sahneler olan. Hatta onun Funko Pop'undan almak istiyorum. Yeni çıkmış. Ay çok güzel film. Tam böyle konfor alanı 2000'ler filmi. Çok severim. Kötü çocuk. Ay kötü çocuk.
Yani izlediğim en kötü filmlerden biriydi galiba. Çok kötüydü ya. Nasıl mesela ya bak Wattpad adaptasyon böyle diziler, filmler dünyada şu an aşırı popüler ve bunu Türkiye'de yapmaya çalışmışlar ve o kadar erken bir zamanda yapmışlar ama çok kötü yapmışlardı. Çok kalitesizdi ya. Çok üzüldüm ona. Yani kalitesizliğine üzülüyorum ben bir filmin. Yazık yani emek sonuçta ya hepsi. Matchleme yapsalar izlenir mi peki dediğin ne Feyyaz? Anlamadım. IQ'm yetmedi. Ha James Potter ve Çapulcuları. Büyük ihtimalle zaten eğer yaparlarsa öyle yaparlar. Tek James Potter'ın hayatını yapacaklarını zannetmiyorum. Gene böyle arkadaş ortamı gibi bir yani çapulcuları genel olarak ana merkeze aldıkları çapulcular ve büyük ihtimalle aynı zamanda Voldemort'un o en sert dönemleri böyle mixleyip bir şey yapsalar bence tutar. Harry Potter'ın her şekilde tuttururlar. Yani seyirci çok sever çok sevmez değil. Reklamına o kadar çok para veriyorlar ki bu tip projelere. Bu başından itibaren proje oldukları için bir şekilde tutturuyorlar yani. Ben şey izledim. Every Year After'ı izledim. Arkadaşlar o kadar sıkıcı bir filmdi ki. O kadar sıkıcı bir filmdi ki anlatamam size. Ve çok üzüldüm. Bu Prime Video'nun 12 proje videosunu hani konuşmuştuk. Hani yapmıştım. Kanalda vardı ya hatırlıyorsanız belki hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız da kanalda gidip bakabilirsiniz. Orada da demiştim. Every Year After'dan çok bir ümidim yok demiştim ve gerçekten de ben beğenmedim ve çok fazla insanın da beğendiğini zannetmiyorum. Çok konuşulmuyor da zaten aşırı fazla. Çok yani galiba çok fazla tutmadı sanırım. Zaten bence tutmayacağı biraz belliydi. Hem cast çok kötü bir cast. Yani cast o kadar olmamış. Hikayenin kendisi, atmosfer o kadar olmamış ki. Yani çok sıkıldım. 8 bölüm nasıl bitecek anlamadım yani. Off Campus'tan yeni haberler çekimlere başladılar. Vancouver'da çekimlere yapmaya başladılar. Hatta şeyler geldi. Resimler gelmeye başladı. Hatta bulursam size onu şey yapayım göstereyim. Bir saniye hemen. Ama çok büyük ihtimal dediğim gibi seneye Mayıs ayında yayınlanacak diye düşünüyorum ben. Çok erken almazlar gibime geliyor. Keşke alsalar da büyük ihtimalle olmaz gibime geliyor. Share screen diyelim. Yes. Bakalım böyle direkt bittiği yerden kavga sahneleri. Şöyle. Sahneler başlamış. Hannah ve Logan'ın sahnesi. Büyük ihtimalle Hannah ve şeye geçiş yapacaklar. Logan'ın bir dakika. Abi ben açmadım. Açmadan göstermem peki. Bakın. Bittiği yerden işte gösterdiğim size. 2001. sezon finalinden sonra çekilmiş sahneler. İşte Logan ve Hannah. Büyük ihtimalle Logan işte dediğim gibi Logan hani Hannah'dan hoşlanma gibi bir şey yani aşık olduğunu zannediyor da değil.
Kitabı okuyanlar bilir yani, değil. Dizilerden bahsetmiyorum, dizideki şu anda hoşlanıyormuş gibi duruyor. Hatta dizide biraz daha onun altını kısmışlar. O benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten de Logan Hannah'ya karşı inanılmaz aslında bir aşk duymuyordu. Kitapta da bir anda bunu fark ediyordu. Ama o fark edene kadar sanki çok büyük bir aşkmış gibi zannediyordu falan. Ay ay Vertiosa'cığım, sen ne diyorsun hayatım bakalım. Can Sungur ve ekibinin yanında izledim. Her tanesini gülmüş olabilirim. Orada şey diyordu. Ya ben film yapan her şey. Ben kitabını da okudum. Ben çünkü Wattpad jenerasyonundan geliyorum. Yani benim dönemimde Wattpad çok okunuyordu. Ben de hatta Wattpad yazarlarından biriydim. Ben çok seviyordum o dönemlerde okumayı falan. Çünkü çok fazla gençlik hikayesi yoktu ortamda. Ya değil mi? Brianna neredesin? Brianna burada bak. Gelenlerin birbirini sorması çok tatlı. Neredesin Brianna'cığım? Hoş geldin. Ben geldim. Kızgın Günler nickname'ini değiştim. Hoş geldin. Mary the Ball yeni adıyla. Hoş geldin. Konu şu anda şeyden bahsediyorduk. Sana Kızgın Güller diyesim var. Mary'ciğim şeyden bahsediyorduk. Neyden bahsediyorduk? benim ADHD Off Campus'tan bahsettik. Every Year After'ı izledim. Hiç beğenmedim dedim. Hatta chatte de bunu konuşmuştuk. Onlardan bahsettik. Belgesel gelir mi diye ikinci bölüm belgesel bence gelir. Benim hala da ümidim var Feyyaz. Ama ne zaman gelir? Büyük ihtimalle House of Dragon'un bu promote dönemi bittiğinde gelir. Ne? Bu dünyanın en büyük hatası. 4. kitap en sıkıcı kitap Vertios'a. 4. kitap en sıkıcı kitap. Off Campus normalde 5 kitaptan oluşuyor ya. Hatta videosunu da çekmiştim. Önemli bir soru var, ne zaman? Feyyaz'cığım o işte büyük ihtimalle Eylül başı ya da Ağustos sonu. Eylül başı gibi düşünüyorum, tahmin ediyorum. İkinci Harry Potter belgeseli. Off Campus kitapları 5 kitaptan oluşuyor Vertios'a ve bence 4 en kötüsü. Çünkü Sabrina ve Tucker'ınkini anlatıyor ve ben sevmem o hikayeyi, tropu sevmem. Bir de birinci kitaptan başlamak lazım ki arkadaş ortamına daha böyle içten, daha samimi gelsin o arkadaş ortamı sana. Bence birinci kitaptan başla. Yani bırak 4. kitabı elinden. Birinci kitaba dön. Birinci kitaptan başlarsan daha çok seversin. Deal'dan yani. Şimdi aşırı fazla hokey dizisi filmi gelecek. Bu Off Campus'un Heated Rivalry'nin tutmasıyla vesaire bayağı bir hokey takımı, hokey konulu dizi film gelecek. Çok tuttuğu için. Ki bakın arkadaşlar, temalı dizi film tutar. Gençlik teması, gençlerin olduğu ama aynı zamanda temalı. Yani işte spor teması olabilir, başka bir şey olabilir. Yani bu tip şeylerin ben direkt zaten tutacağını düşünüyorum. Mesela atıyorum bir hukuk bölümünde yaşananları da çeksen bence çok tutar ki How to Get Away with a Murder biliyorsunuz. Direkt hukuk bölümünde okuyan öğrencilerin yaşadıklarını anlatıyordu. Bu tip temalı şeylerin gençlik işlerinde çok net tutacağını düşünüyorum. Set olarak satılıyor galiba Feyyaz. Galiba satılıyor. Çünkü yani evet, mantıken satılıyordur diye düşünüyorum. Off Campus kitap serisi diye bakarsan direkt bulursun bence. Ay ay. İşte başka izlediğim ne var? Ben heyecanla House of Dragon'ı bekliyorum. Şu an halen daha çıkmamıştı son baktığımda. Bir dakika bakacağım. House of Dragon'ı ya heyecanla beklemiyorum da.
Çünkü 2. sezondan sonra acayip sinirlerim bozmuştu. Ve böyle aşırı soğumuştum diziden. Ama 3. sezonda olacak şeyleri merak ediyorum. Yani nasıl göstereceklerini merak ediyorum. Halen daha gelmedi. Gelse de izlesek ya. Çünkü 3. sezon heyecanlıyım yani. 3. sezon ya hep heyecanlıyım değilim diyorum, heyecanlıyım diyorum. İşte bu kadar kafam karışık 3. sezon hakkında House of Dragon'ın. Ateş ve Kan'ı ben okumuştum ve kitabını okumuştum ama şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne kitabından artık sezonları da unuttum. 5-6 yılda 3 sezon, 3. sezon mu gelir abi? O kadar ara veriyorlar ki hep unuttum. Kitapları da unuttum. Sadece sonunu hatırlıyorum. O yüzden ki en şeyini hatırlıyorum yani. Büyük majör olayları hatırlıyorum bazı. Diğer her şeyi unuttum. Ama House of Dragon'ın videosu gelecek bu arada. House of Dragon hakkında bir video çekilecek. Daemon. Ay aşkım benim ya. Of, çok özledim Daemon'u ama yalan yok bak. Hit It First sardı etrafı. Değil mi? Bence de öyle. Yani zaten bu tip şeylerde gençler sadece ortalıkta dolanıp içki içen ve uyuşturucu kullanan gençler gibi değil. Gerçekten hayatta belli. Yani bir ara öyleydi 2000'lerin hani başlarında çok bu tip diziler ortaya çıkıyordu. Ya çok majör olaylar olacak ya da böyle işte gençlik sorunlarının daha fazla baskın olduğu diziler vardı. Şimdi biraz daha konu, tema, daha iş, daha ne yapıyorlar, hayatlarındaki amaçlar ne bu gençlerin falan. Bunun üstünde durulması benim daha çok hoşuma gidiyor. Princess Diaries serisine film serisine mi? IMDb'de benim listem var Virtuoso'cum. Listemden bakabilirsin. IMDb'de de bakalım. Hemen bakıyorum. IMDb'de böyle 2000'ler temalı gençlik işleri listem var. Oradan aslında daha kolay bakabilirsin, görebilirsin. Buna bu tip benzer. Yani çok değil mi? Evet, çok kendi benzer işler umarım görmeyiz. Şey vardı Netflix'te. Neydi ya? Çok seviyordum. Cancellandı. Bir dakika hemen bakacağım bir saniye. Buz pateni konulu bir tane dizi vardı Netflix'te ve Spinning Out. Bakın bu diziyi izlemediyseniz çok şey kaybedersiniz ama izlediyseniz de çok sinirleriniz bozulur. Çünkü Netflix bunu 1. sezondan sonra iptal etti ve yani dünyanın en saçma kararı bence. Bakın hemen şimdi size göstereceğim. Buz pateni yapan bipolar bir kızın hayatını anlatan bir işti. Ve çok 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 iyiydi ya. Çok iyiydi ya. Bakın hemen gösteriyorum. Bakın bu var ya müthiş bir işti. Yani Spinning Out gene böyle işte buz pateni ve eşler ama başroldeki kızın hayat hikayesi yani galiba gerçek hayattan esinlenilmiş ama değil gibi de bir şey. Çok ondan kesin değilim bir şey söylemeyeyim ama kız bipolar ve bipolar bozukluğu var ama bu kızın asıl problemi kız çok büyük bir kaza geçiriyor ve kafasından yaralanıyor ve bir daha çok hareketler, riskli hareketler kayarken yapamamaya başlıyor falan ve bir anda partnerli buz patenine geçiyor.
Onu anlatıyor ve bence çok iyi bir işti. Mesela Off Campus'u severseniz, Off Campus tadında değil bu arada. Off Campus kadar gençlik arkadaşlar falan değil. Biraz daha dark. Bir tık daha dark. Çok dark değil. Ama bir tık daha dark ve başrolünde yani kızın merkezde olduğu bir iş. Arkadaşlıktan çok. Bunu önerebilirim. Ama Princess Diaries ile alakası yok bu arada. Temalı dizilerde bunun alakası var. Princess Diaries için çok fazla şimdi şu IMDb'ye bakayım hayatım. Verç yazacağım. A Cinderella Story var. 2004 yapımı. Hilary Duff'ın oynadığı. Mesela o da Princess Diaries'e benziyor. Hatta ben şöyle yapıyorum. Chat'e atacağım arkadaşlar. Link atacağım. O linkten bir dakika hemen atıyorum. O linkten Virtuosa'cığım yapabilirsin. Princess Diaries'e benzer. Attım. Burada bu IMDb listemden bulabilirsin. Princess Diaries'e yakın filmler. Bakıyorum hemen chat'e. Only Murders in the Building bekliyorum. Sonra American Horror Story. Wow, Mary. Sana kızgın güler diye son geliyor. Mary'cim bayağı bekliyorsun. Only Murders in the Building. Sana Gomez'im bir an karıştırdım. Rehan'a keşke kalbim çıkarsa. Şu anda ben ona takıldım. Evet, Kaya Scodelario oynuyor Verçazacığım. Aynen Kaya Scodelario. Evet çok tutmadı ya ama bu arada tutmamasının sebebinin Netflix'in yüksek bütçeli bir diziydi bence. Yani konusuna göre yüksek bütçeli bir diziydi. O yüzden devam ettirmediler gibime geliyor. Yoksa çok güzel bir dizi. Kesinlikle öneriyorum. Yani çok iyi. Ben Only Murders in the Building'i hiçbir zaman izlemedim. Bir elim gitmedi açıkçası. Ama bakacağım. Bakacağım. Londra'da çekilmiş büyük kısmı. Londra'da zaten her şey bir noktada Londra'ya bağlanıyor sanırım. Londra o kadar kalabalık bir şehir ki arkadaşlar ya. Vallahi normal. Görmemem herhalde. Ne alakası zaten. Her çekilen diziyi orada görüyor muyuz yaşadığımızda? Saçma olurdu. Kendi kendime kızdım. Ama Only Murder'ı izlemeyi düşünüyorum. Bakalım. Ne izledim? Ben ne izledim biliyor musunuz? Belki videosunu çekerim de merak ettim için izledim. Bütün yaz dizilerin, Türk yaz dizileri 3 tane. Bütün demeyeyim 3 tane galiba yaz dizisi gelmiş. Birinci bölümlerini izledim hepsini. Eklendi watchlist'e. Ben bütün yaz dizilerini izledim. 3 diziyi de izledim. Birinci bölümlerini merak ettiğim için izledim. Bir de merak ettim. Gençlik kastı falan var ya, hep genç, no name isimler. Bu çok güzel bir şey. Bence sektörü açısından aşırı güzel bir şey ama genç kastların olduğu bu işte ki bu çocukların bu kadar dertlerinin boylarından bu kadar büyük oluyor olması beni yordu bir tık. Yani
gerçekten çok büyük dertler ve bu bir tık beni çok böyle o pembe diziye mi döndü acaba, fazla dram mı acaba falan. Yaş 17 olan dizi nasıl? Daha 17. Şöyle, bence oyuncular, genç kast çok güzel oynuyor. Çok tatlılar ama bir tık eğlenceli sahne ihtiyacını karşılamıyor. Ya bu gençlik işlerinde bir tık gerçekten o kastın, yani karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini daha samimi gösterecek eğlenceli sahnelere gerek duyuyorum izlerken. Ya var ama bilmiyorum, çok da tutulmadım açıkçası. Bir de çok küçükler galiba, o yüzden ben bir tık şey olamadım. Bir giremedim. İstanbul'u Gelin mi? Woohoo! Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'u Gelin harika bir iş başlamak için şu anda tam yazın otur böyle şey. Ben şeylerde başlıyorum bu işlere bu arada. Koşu bandında. O kadar güzel gidiyor ki Türk dizileri koşu bandında çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bak bazı Türk dizileri gerçekten çok güzel gidiyor. İstanbul Gelin de bunlardan biri. Bayılırım İstanbul Gelin'in bazı sahnelerine, yani açıp izlerim. Bir tane sahne var. Evde çalışan birinin böyle kafayı yediği, böyle kuzu kovaladığı falan bir sahne var. Çok gülerim. Çok gülerim. Harika bir sahne. Yani bence İstanbul Gelin'de tek olmamış şey şeydi. Özcan Deniz. Gerçekten Özcan Deniz olmasaydı galiba büyük hastası olurdum. Küçük Sırlar kesinlikle. Of. Daha bir şey, Duy Beni diye bir dizi vardı. Zorbalığı anlatıyordu. Keşke zorbalık, gençler arasındaki zorbalığı anlatan böyle bir dizi çıksa. Duy Beni iyi bir iş değildi bence. Kaliteli devam ettiremediler. Senaryosu çok tıkandı falan. Ama gene gençler arasındaki zorbalığın anlatıldığı bir hikayeyi izlesek benim çok çok hoşuma gider. Yani sadece ona fokuslansalar. Yani çünkü gençler arasındaki o zorbalık çok hayatı belirleyen bir şey. Hatta yetişkinlik hayatını da çok belirleyen bir şey ya. Your Fault London'ı izledim. Bayağı değiştirmişler bu arada Your Fault London'ı. Yani orijinali Culpa Tuya. Culpa Tuya'dan ve kitaplardan da bayağı değiştirmişler. Sonunu söylüyorum, spoiler alert. Nick Michael dövüp böyle hapislik falan oluyor. Ya ben Your Fault London, ya ben Londra versiyonu Your Fault'ta başrol karakterlerin kimyasını hiç alamadım. Bence birbirlerine yakışmamışlar. Yani ve çift filmi olduğu için de onlar kimyası tutmayınca da tutmuyor. Ki çok biraz daha green flag bir erkeklik karakteri. Bu güzel bir şey ama ben ikisinin kimyasını bana pek uymadı. Yani ben sevemedim. Şu an 7. bölüm 2 saat uzun zamandır. Ay 2 saat çekilmez Mary'cim. Ben de mesela ne yapıyordum biliyor musun? 2 saat ya, ben genelde işte hep yürüyüş bandında. O yüzden yürüyüş bandında tutuyor diyorum. Yani hani çünkü yürürken ben 1 saat yürüyüş yapıyorum mesela. 1 saati gidiyor. Ertesi gün gittiğimde 1 saatinde o zaman izliyorum. Yürüyüş bandında çok akıyor bu tip diziler. Yürüyüş bandına gitmiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Yürüyüş bandına gidin. Benim dizi öneri şeklim. O diziyi izlemek istiyorsanız yürüyüş bandına gidin. Sağlıklı hayat. deyip kola içmem. Hayatım, bizim hayaller bu. Hayatlar Rihanna'nın 7. çocuğu doğurması. Gıda mühendisi lazım mıydı mı? Ya Mary'cim, geçen hafta açamadım. Benden kaynaklı olmayan bir durum yüzünden açamadım. Evde değildim.
Ziyaretçim vardı, Londra'ya gelmiş. Kendisiyle birlikte çok sevdiğim bir insandı. Akrabam. Onunla geçirmem gerekti. O yüzden açamadım. Normalde benim elimde yani olmayan nedenler dışında hep açarım. Diyet. Sağlıklı hayat için Feyyaz geçiyor sanırım şu an. Feyyaz'cığım, ben hayatımı diyetisyenlerle geçirmiş bir insanım. Yani biliyorum ama asla ben diyetisyenliğe inanmıyorum. Böyle bir beyan. Bu kadar cahilce bir beyan. Ya bu arada ben gerçekten bilmiyorum, pek inanamıyorum. Berke, hoş geldin. Belki arkadaşlar Avatar'dan tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ülkede Avatar içerik üreten o kadar az insan var ki. Avatar son hava bükücü içeriklerini üreten. Berke ile video çekmiştik hatta bayağı bir Avatar son hava bükücü hakkında. Berke, sana da Berke konuştuk seninle, yapacağız 25 3-4 güne Avatar'ın 2. sezonu geliyor. Yani çok kızgınım ama çok heyecanlıyım. Çünkü kızgın olmamın sebebi pazarlamasını yapamıyor olmaları. Ama çekeceğiz. Berke, buradan arkadaşlar Berke'yi pushluyoruz. Çekeceğiz, video çekeceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kolayı sayma. Kola sıcakta içilmesi zorunda olan bir şey arkadaşlar. Kola bir şey değil, yani bir zevk içici değil. Sıcaktayken kola bir ihtiyaç. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Çünkü yanıyor ortam. Ay of. Evet, gerçekten pazarlama üzerine de konuşalım. Asıl sorun neden yapılmıyor? Bu benim kanayan yaram Berke. Gerçekten kanayan yaram. Bunu arkadaşlar 25 Haziran'da geliyor ya Avatar. Berke, ben 25'inde izlerim. Sen de izle hemen. Hemen. Bütün bölümler çatır çatır ben sömürürüm. Ertesi gün video çekiyoruz. Ben çünkü o hype'la o videoyu çekmek istiyorum. Pazarlama yapılamayan, bu kadar yani büyük IP'si olan başka çok az iş vardır. Çok neden var da burada videoya saklamayayım. Gidelim videoya saklayayım yani. Burada yani kısaca şunu söyleyebilirim. O kadar çok gerçek dünyaya adapte edebilecekleri pazarlama yöntemleri var ki, bu bükebilme üzerinden bile yapabilecekleri o kadar şey varken hiçbirini yapmamaları Avatar'a, yani Avatar'ın kendi IP'sinin yani kendi şirketinin sorunu olduğunu düşünüyorum. Ben Netflix'le alakalı bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Kendi şirketi çok yanlış ve endüstriyelleşmek açısından doğru işlemeyen bir işletmesi var Paramount'un. Canım. Ben çok büyük bir ihtimal sabahlamayacağım. Ben bütün günüm onunla geçecek. Yani çünkü ben 10'da falan başlarım. 7 gibi 8 gibi bitiririm. Ertesi gün 2 gün sonra o zaman belki sabahlarım, video çekemem diyorsan sana max 2 gün veriyorum. Arkadaşlar Berke Avatar hakkında her şeyi bilen, bütün kitapları bilen bir manyak falan. Yani ondan daha iyisini bilmiyorum. Çok iyi. O yüzden pushluyorum. Avatar son hava bükücü hakkında öğreneceğimiz şeyler varsa da yeni bilgiler kendisinden koparacağız inşallah. Ay Berke. Bana o hafta içerisinde o zaman 3 gün sonra
Vereceksin. Bir şekilde. Ertesi gün, hafta sonu. Fark etmez. 3 olsun o zaman. Bak Feyyaz ne diyor görüyor musun? 3 olsun o zaman. Bak. İstanbul gelin Esma ne kadar fena. Ay öldüm patlıyor o tarz gacılardan. Esma bölümler gittikçe çok güzelleşecek. İzledin mi önceden bilmiyorum İstanbul Gelin'i. Bir tane sahne var Esma'nın doğum günü. Hapise düşüyorlar. Ve doğum günü yapıyorlar, organizasyonu yapıyorlar ve yanlışlıkla kumarhanede yapıyorlar ve haberleri yok ve kumarhaneden kaçarken Esma, bak hiç unutmuyorum ya, pencereden Esma'yı kaçırmaya çalışıyorlar ve ayakları bu şekilde Esma'nın, polise yakalanıyor. Müthiş bir sahne, harika bir sahne. Benim İstanbul'u gönül sevgim. Ay ertesi gün hazır olurum. Ay Berkeciğim, evet lütfen. Lütfen, içecek gurmesiyim geldi Berke'den. 25'e hangi güne denk geliyordu? Benim 28 benim doğum günüm arkadaşlar. O yüzden cumartesi günü yaparız o zaman. 28'i doğum günüm. Haftaya pazar doğum günüm arkadaşlar. Video gene canlı yayın olmayabilir. Olur mu olmaz mı emin değilim. Haftaya pazar doğum günüm çünkü. Ya değil mi? Üf. Hatta sahnesi bak onu da unutmuyorum. Huzur evi. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim Feyyaz'cığım. 26 oluyorum. Arkadaşlar. Tam 26 oluyorum. Haftaya pazar. O yüzden açamayabilirim. Belki açarım, belki açamam emin değilim. Eğer sabahtan öğleden işim kutlamam olursa bir şeyler. Ben çok doğum günü kutlamasını sevmiyorum aslında da. Ya Mary the Ball. Sen var ya çok tatlısın. Keşke ileride gerçekten gücüm olursa arkadaşlar Londra'ya gezi düzenleyeceğim. En çok istediğim şey, en büyük fantezilerimden biri, hayallerimden biri yani. İleride gerçekten bir şey olursa Londra'ya sizi çağıracağım ve Londra'ya böyle tur düzenleyeceğim falan yani. İşte evet, cumartesi açabilirim. Büyük ihtimalle ya cumartesi açarım ya cuma açarım. İkisinden biri olacak. Pazar olmaz ama cumartesi olabilir. Instagram'dan o yüzden takip etmenizi istiyorum. Instagram'da çünkü hepsinin haberini önceden veriyorum. Böyle benden yayın isteyin ya. Canım ya. Canımı isteyin ya. Oh. Benim kızardım. Mary the Ball senin mizahına bayılıyorum. Bayılıyorum. Ya her yayında bir tane olay bir laf ediyorsun ya. Bak bu çok güzel. Yani benim de iltica fantezim var. Dünyada gördüğüm en tatlı cümle. Ay, selamlar Venüs. Hoş geldin. Bak açmam. Michelle ile gelirsen açmam hayatım. Kapıyı açmam. Açmadığım gibi polise haber veririm. Arada kaynarsın, haberin olsun. Olan sana olur. Michelle mi gene kurtulur. Ben sana diyeyim. Saçma sapan bir durumda buluruz kendimizi. Ben seni o polise şikayet etmişim gibi olur. Abla beni sohbete al. Antepli hoş geldin. Black key yaparız. Abla, bana abla denilince çok garip hissediyorum arkadaşlar. Böyle ciddi abla denilince garip hissediyorum. Mary.
Bericim. Beri sen beni korkutuyorsun, yaparsın ha. Yani yapamazsın da diyemiyorum. Gerici miyiz? Gerdin beni. Saçmalama. Of, bugün şey yaparız diye düşündüm bu arada arkadaşlarım. Rinacığım hoş geldin Rina. Selamlar. Ben 2'de bir House of Dragon'a bakıyorum arkadaşlar. Odağım 0. Sen var ya çok tatlı bir insansın. Kıymazsın değil mi? Ne yapmaz bugün mü? Ben Afrika geliyor. Böyle bu cümleleri anlamıyorum arkadaşlar. Ne bu? Bu canlı yayın açanlarda çok fazla yorum gelince şey falan yapıyorlar ya, moderatör falan. Antep göçmeni. Ne güzel. Of, ne yemek kültürü vardır ha. Benim hala kafamın yemekte oluyor olması peki. Arkadaşlar biz diyet miyet yapamayız ya. Diyet miyet yapamayız ya. Rinacığım iyiyim hayatım, ne yapayım valla. Rinacığım yeni açtık değil. 51 dakika olacak. Şeylerden bahsettik. Neleri izledik, neler yaptık. Ben bir hafta boyunca yayın açmadım. Bir de video ben çekmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur 1 ay oldu yeni video yayınlanalı. Canlı yayın açıyorum o süreçte. Çünkü ben izleyip de sevdiğim bir iş olmadı açıkçası. Biz burada diyet diyoruz. Burada baklava falan yazılıyor. Ya gerçekten. Bakın arkadaşlar. Yapmayın. Günah. Benim bu kadar. İşte nelerden bahsediyorduk? Lina'cığım kafam gitti ya gerçekten. Rina gitmedim Harry Potter'a. Gidemedim. 7 Mayıs'ta gidecektim normalde. Ona gitmeyince diğerine de gidemedim. Bir kameraman bulamadım. Ya bir arkadaşımla gideceğim tabii ki. Kameraman illa kameraman olmak zorunda değil. Arkadaşlarımın hepsi şu anda neredeyse ya bir yerlerde tatillerde orada burada oldukları için video çekecek dışarıda ortamım yok ya. Uf, bir olsa bir şu kanal bir anda yükselse. Gerçekten of, benim hayaller ya. Zaten Harry Potter'a gitsem haberiniz olur arkadaşlar. Harry Potter'a gitsem onun cılkını çıkartırım. Cılkını çıkartırım, anlatabiliyor muyum? Yani gidene kadar vlog, gidince vlog, orada neler yaptın, neleri sevdin vlog, bittikten sonra nasıldı vlog, onu anlatma. Bitmez, anlatabiliyor muyum videolar? Gitsem video atarım yani 15 tane. Off Campus seti Kanada'da Feyyazcığım. Nasıl gideyim Kanada'ya hayatım? Nasıl olsun? Vancouver'da, Kanada'da, Kanada'da. Çok uzak ya. Siz şey biliyor muydunuz? Ben Londra'ya gelmesem Los Angeles'a gidecektim. Gerçekten Los Angeles'tan bir üniversiteden yüksek lisans için kabul almıştım. O kadar da peşinde dolanıyorlar ki öğrencilerin. Kabul bile değil. Yani böyle bir yazışma gerçekleşmişti ve bana postayla okullarının dergilerini falan atmışlardı postayla. Ya Rinacığım senin kadar tatlı işte. Keşke.
Ortam yok, ekipmanım yok. İnsanların bir de bana inancı yok bence. Bu da çok büyük bir etken. Şurada daha iyi paralar kazansak, daha yüksek izlenmeler alsak daha kolay bulunur gibime geliyor. Rowling'i ben görsem of, bu kadını neden biz Harry Potter'dan çıkaramıyoruz ya? Bak gerçekten yani ayıralım. Gerçekten ayıralım. Bu kadından nefret ediyorum ama Harry Potter çocukluğum olduğu için de vazgeçemiyorum. Ben gelirsem yemek yerdik. Hepiniz gelseniz ilk yemek yerdik. Neden Amerika değil? Çünkü Amerika çok uzak ve benim ailem Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorlar. Yani ben İstanbulluyum ve böyle hep aileme o kadar uzak olmak bana korkutucu geldi açıkçası. Ne olursa olsun aileme biraz daha yakın olmak istedim. O yüzden Amerika'yı vazgeçtim Londra olduktan sonra. Gıcı kaçıyor herkese. Evet, zaten farkındaysanız reklam boyunca, Harry Potter'ın reklamı boyunca kadın yok. Belgeselde kadın yok. İlk belgeselde J.K. Rowling yok. Yani bu çok büyük bir şey aslında. Yapım ekibi de dışlıyor kadını. Ki olması gereken bu. Feyyaz'cığım, Harry Potter'ın başında o yok. Yazarı o. Yani evet, bu çok büyük bir etken ama başı yani şöyle, evet, sonuç olarak dünyayı yaratan o. Ama bu promote dönemi boyunca, reklam dönemi boyunca kadını uzak tutabildikleri kadar uzak tutuyorlar ki insanlar soğumasın işten diye. Çok tuzlu mu? Şap gibi Londra. Yani sana anlatamam. Böyle bir pahalılık olamaz. Gerçekten olamaz. Yani bu şehir, arkadaşlar, bir sinema bileti 20 pound olur mu ya? 20 pound. Ve öğrenci fark etmeksizin 20 pound. Bu nasıl bir şey ya? Yani bu arada burada yaşasan 20 pound'un bir anlamı olmayabilir ama bizim için 20 pound 1200 lira falan. Böyle bir para olabilir mi ya bir sinema bileti? İnanılmaz pahalı. O yüzden izleyin ki kanalı premierlere gidip izleyebileyim. Diğer türlü zor. Kanalda bu zorlu durumlara rağmen çok güzel içerikler ve yayınlar gerçekleşiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel yorum gelince böyle duygulanıyorum ben arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, yengecim. Yengecim. Burcum yengeç. Üniye nasıl kabul aldın? Şimdi Rinacığım şöyle, ben yüksek lisans için Londra'ya geldim. Üniversite lisansımı Fransa'da okudum. Hangisini soruyorsun? Fransa için mi? Çünkü ben yüksek lisans için İngiltere'deyim. Dosya yolluyorsun bu arada arkadaşlar. Dosya yoluyla yüksek lisans kabul ediyor. Dosya yolluyorsunuz yani. Ben de yengeçler olarak. Hayat bizim için zor, çok duygusal. Çok duygusal bir süreç. Bütün bir hayat. Yok, denklik falan aldırtmadı İngiltere, Feyyaz. Denklik için Fransa'da okuduğum üniversitenin geçerliliğinin
olmaması gerekiyordu. Ama benim Fransa'daki üniversitem de top dünya rankinginde olduğu için, sıralamasında olduğu için direkt kabul aldım. Kendimi biraz övdüm. Ama yapacak bir şey yok öyle. O yüzden. Ya bir de bak Rinacığım, yengecim, yükselenim aslan. Bu ne demek biliyor musun? Aşırı ağlak bir insanım aslında. Aşırı duygusalım. Ama yükselenim aslan olduğu için de asla belli etmemeye çalışırım. Asla. Bak yani nasıl söyleyeyim sana, dışarıdan insanlar beni görse hep çok mutlu, hep çok böyle hype'mışım gibi gözükürüm. Anlatabiliyor muyum? Ya da hep çok özgüvenliymişim gibi gösteriyorum ama öyle değil. İçimiz bambaşka. Hufflepuff olarak. Ben arkadaşlar o testte Gryffindor çıktım. Allah kahretsin. Gryffindor'dan nefret ederdim. Yani nefret değil de Gryffindor değil. Ben Ravenclaw çıkmak istiyorum. Mantıklı ve zeki bir insan olmak istiyorum. Hayatta Ravenclaw olmak istiyorum ama ben Gryffindor'um maalesef. Geçerlilikten kastın ne peki? Geçerlilik şöyle. Okulu zaten nasıldı ya? Nasıl girmiştim de hatırlamaya çalışıyorum şu an. Tanınırlık mı oluyor? Aynen. Yani zaten okula başvururken üniversiteni girdiğin, diplomanı girdiğin için direkt önce diplomanı gönderiyorsun. Dosya dolduruyorsun. Onlar senden eğer bu üniversiteyi biz bilmiyoruz gibi bir cevap gelirse büyük ihtimalle denklik alman gerekiyor. Şimdi ben zaten yani Fransa ve Queen Mary ve benim üniversitem birbirlerini tanıyan üniversitelerdi. Yani Queen Mary ve EDEC, Fransa'daki EDEC. İkisi de birbirini tanıyan üniversitelerdi. Bunu biliyordum. Oradan oraya giden çok insan olduğunu biliyordum. O da bana çok yardımcı oldu. LinkedIn'den dolayı çok biliyordum. Benden denklik istemediler o yüzden. Queen Mary'e kendi diplomamı attığımda. Ama hangi üniversiteden isterler, hangi ülkeden isterler bilmiyorum. Denklik oluyor o da işte. Ha öyle mi? Nasıl? Bir dakika bilmiyorum. Benden ekstra bir şey istemediler. Normal dosya istediler. Dosya gönderdim. Benim mi salaklığım şu anda soruyu anlamadım. Ama evet dosya gönderdim. Diplomamı gönderdim. O kadar. Dramdan besleniyoruz. Drama queen oluşumuz. Bir dakika bakalım. Ben iltica ederdim ilk şimdi TV'de çıkmak ve gerçek. Ay of. Ya Mary sen beni öldüreceksin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten elinden olacak sonum. Öf. Benim de zaten bir 2 yıla iş bulamazsam arkadaşlar benim geleceğim nokta budur. Su ve Ateş görmüştüm ama izlemedim yarını. Özcan Deniz'e karşı bir şeyim var. Bir tek Haziran Gecesi mi ne öyle bir dizisi vardı. Orada bir tek sevmiştim. Sonra böyle bir soğudum adamdan. Bana fazla yaşlı geldiği için sanırım bilmiyorum. Teşekkür ederim Feyyaz. Beni hadi aydınlattın kanka. Vallahi ben de bilmiyordum. Ha? Ben Trump'ı tanıyorum geldi Feyyaz'dan arkadaşlar. Nasıl bir network bu Feyyaz? Bu nasıl bir network karşım? Mary şu anda uçtun girl, uçtun. Wattpad'e yaz bunu aşkım. Wattpad'e hikaye, tamam mı? Adını da Derince koy. Benden gelsin. Bir şekilde kreditimi alırım. Dayana'ya çok üzülüyorum ya. Ya neler yaşattılar ya. Allah kahretsin bu dünyanın erkilliğini ya.
Koskoca Dayana bile ya. Rinacığım, bakacağım. Bakarım. Teşekkür ederim hayatım. Çok yakınım olur Trump. Değil mi? Benim de. Ay Allah korusun. Benim yakınım Obama. Hayret yayını var gelmiş. IMP'den bak Madi kim? Madilik yok diyordum chatte. Bir madilik yok, bir şeylik eksik diyordum. IMP'den Spectre geldi. Bak yazdığı ilk yoruma bak. Allah aşkına IMP'den Spectre. Sen bu dünyaya neden sadece roast kültürü için gelmiş gibisin? He? Bak ben de diyorum gerçekten laf sokan yok chatte. IM Pudent'le aramızda nefretle doğan bir arkadaşlık var. Nefretle harlanan. Ya IM Pudent verdim. Bunun hesabını verdim kardeşim. Dedim ki abi geçen hafta akrabam geldi. Ve ben evde değildim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Başka gün seçtirtemiyordum. Ve pazar dışında kendisiyle canım amcam geldi arkadaşlar ya. Niye söylemiyorsam. Amcacığım geldi. Kendisiyle buluştuğum için çıkamadım dışarı. Başka gün boşluğu da yoktu. 2 günlüğüne gelmişti. Ya IMP değilse hasta mı? Sen bir şey söyleyeceğim. İyi misin? Ateşin mi var? Bana madilik yapmıyorsun. Güzel şeyler yazıyorsun ha? Aklıma... Benim aklıma İngiltere deyince TV'ye çıkmak değil, kraliçenin kuğularını yemek için yakalandı. Evet arkadaşlar böyle bir şey vardı ya, değil mi? Yeni insanlar gelmiş. İlayda hoş geldin. İlayda Kavalcı hoş geldin. Teşekkür ederim hayatım. Bundan başka bildiğin persona yok zaten yapabileceğim. Buradaki chatteki herkes inanılmaz imrenilecek kadar özgün ve tatlı insanlar. I am Pudent Spectre dışında. Bayılıyorum ya. Bak Mere sen her iltica diye başladığın cümlede ben geriliyorum ve komik yani gülesim geliyor. İltica sürecinde Nolan. Bir dakika buradan ben öncelikle Nolan'a bizi izlediğini biliyorum Nolan. Bizi izlediğini biliyorum hayatım. Yani sektör hakkında fikirlerim ve beni çok önemsediği için. Nolan'cığım ekle hayatım Meredibolu. Şimdi tam bu yayını güzelliğine övecek. İşte benim hayattaki şansım bu. Bu şekilde kontra atak yaparım gelecek övgüye. Hemen poğaça yanaklarına ne demeli? Bir şey de poğaça yanak deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hande Erçel poğaça denildi diye dava açmamış mıydı? İlaydacığım asla üstüne alınma hayatım. Poğaça çok severim. O yüzden asla kötü olarak algılamadım. Abi poğaça dedin diye şey yapmamış mıydı ya? Hande Erçel dava açmamış mıydı bir kişiye? Patates yanaklı da geldi. Patates de çok severim. Arkadaşlar benim için bunlar şey değil. Daha doğru gidiyormuş. Arkadaş olur mu öyle şey ya? Ben patates ve poğaça çok severim. Ay Trump Ankara.
Arkadaşlar hepimiz şey olalım, dürüst olalım. Trump karşımıza çıksa ilk yapacağımız şey ben mal gibi kalırım. Ay ay. Korkarım. Korkarım. Çok korkarım. Ve ilk tepkim büyük ihtimalle hello diye ve yani aşırı tiz bir sesle. Ben bugün anam bir de buradan yazayım bari. İlayda hoş geldin Kavalcı. İlayda Kavalcı, ben seni tanıyor muyum? Bana bir tanıdık geldi adın. Bir de resimde çok tatlı çıkmışsın İlaydacığım. Ne kadar güzelsin maşallah. Ya bak Mary, sen benim şey için de korkuttun zaten. Neydi kadının adı? Cadı. Mary Lim neydi ya? Onun için de korkuttun. Bunun için de korkutuyorsun. Keşke bu kadar önemli bir insan olsam bu arada. Dediklerim yüzünden Trump gelse ya bana. Ben Amerika'yı hiç gömdüm mü? Amerika'ya gömülür. Lemmy bacımız değil mi? İşte sen beni niye korkutuyorsun karşı? Hı? Hem bir tanem, sen beni niye korkutuyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Yapma. Cadı avı videosu. Lemmy'yi görsem gelir. Bu arada cadı avı videosu gelir mi peki? Büyük ihtimal cadı avı diye bir şey çıkarsa beni de avlarlar arkadaşlar söylediklerim yüzünden. Ben de çok tatlı bir insan değilim sanırım onlara karşı. Benim de öyle İlaydacığım. Bayılıyorum şu YouTube'da kadın içerik üreticilerine ya. Daha fazla olsak, keşke daha fazla olsak, fikirlerimiz de böyle tenhada farklı, kalabalıkta farklı. Doğru. Arkadaşlar ben kimseye dik duruşlu olacağımın sözünü vermedim. Arkadaşlar dürüst olalım. Kimse kimsenin ya zaten niye yapayım ben kabadayıyım da burada bile konuşmak bence bir karakterlilik herhalde diye düşünüyorum ama zaten göreceğiz bakalım ne kadar karakterli olduğumu. Doğru düzgün büyürsem bir şekilde bu kanal iyi bir şekilde büyürse o zaman da böyle konuşabilmeye devam edersem kendimle çok gurur duyarım. Bak bu bir şeydir arkadaşlar. Varlığın bir dert, yokluğun bir dert. Çok doğru. I am Peter Spectre, açıldın görüyorum. Çok açılma karşım. Tamam mı? Çok açılma. Vallahi blok yersin. Üstünü silersin yayınlarının. Karşım çok izlenmeye başlarsa hiçbir şey silmem. Çok izlenirse hiçbir şey silmem. Net suçum. Arkadaşlar ben ne diyorum biliyor musunuz? Bana keşke şey sundursalar. Awards. Ne derler ona? Ödül gecesi. O kadar çok isterim. Herkese dalga geçebileceğim ama bir ödül olacak bu. Beni unutma yayın, beni unutma geliyor Rina'dan. Aşkım unutur muyum sizi ya? Belki aranızdan biri moderatör bile olabilir isterse ileride. Doğru düzgün bir büyüme olursa şu kanalda, canlı yayınlarda. İsterse moderatör dahi olabilir. Yayınlara katılır. Yaparız yani bir şeyler. Sizi asla unutmam.
söz versem egoist biri olmayacağım diye saçma olmaz mı? Bence o zaman 200 olurum. Çünkü bence olmam. Çünkü yani bilmiyorum egoist biri olur muyum? Olmam herhalde diye düşünüyorum ama bunun sözünü yani verirsem bence yalancılık olur. Çünkü insan kendisi egoistse bunu anlayamıyor bence. Yani egoist böyle aşırı kendini bir şey zanneden biri ise bu çok insanın kendisinin anlayacağı bir şey değil. Umarım olmam. İlaydacığım. Ama ben biraz daha laf sokup sonra da sevgi dağıtan bir insanım. Karakter olarak, person olarak. Göreceğiz. Desinler egoist Allah. Mary değil mi? Keşke. Yani bilmiyorum kanalları siz de takip ediyorsunuz. Ben de çok büyük bir YouTube izleyicisiyim bu arada. Çok fazla kanal takip ediyorum. Çok sevdiğim kanallar var. Böyle içerik üreticileri var. Gerçekten bayıldığım, kanalımda da davet ettiğim ve ya ben en çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Keşke mesela birbirini seven YouTube kanalları birbirleriyle daha fazla collab içerisinde olsa. Ve ben mesela sevdiklerime atıyorum ve bunun sebebi tanışmak, fikirlerini öğrenmek, bu konuda ne düşünüyor, sohbet etmek falan. Ama yani çok azı geri döndü mesela. Keşke öyle olmasa. Yani küçük olduğum için büyük ihtimalle küçük bir kanal olduğum için olabilir ama kendime söz umarım ileride büyürsem ben küçük ve bu işi yapmak isteyen herhalde kanalların hepsine ben yardımcı olmak isterim. Keşke olsa. Yani bu arada bu konuda iyi olan işte benim kanalımda olan gelen konuklarımın hepsi çok tatlı ve böyle egosu insani derecede olan egosuzluk diye bir şey yok. Hepsi çok çok tatlı, çok kendini iyi şekilde anlatabilen, fikirlerini çok iyi bir şekilde sunabilen insanlar. Keşke daha fazla öyle kadın içerik üreticisi olsa. Bilerek kadın diyorum çünkü maalesef ki dünyamızda çok fazla bir güvensizlik var. I am pedant. I am pedant. Ben nereye hakaret ettim karşım? Ben kimseye hakaret etmedim şimdiye kadar. I am pedant. Çok kırdın beni. Kalbimden. Ben nereye hakaret ettim? Asla takipçilere gelenlere hakaret etmiyorum. Niye edeyim karşım? Hepiniz çok tatlı insanlarsınız diyorum. Bunlar hiçbir şaka değil. Boramir mi, Faramir mi? Berk evrene ne? Bu ne bilmiyorum Berk. Keşke. Bizi görmüyor ki şirketler. PR ajanslarıyla bir network'üm yok. Kendim bir şeyler halletmeye çalışıyorum. Keşke. Bu biraz dursun burada. Bunu böyle okumak istiyorum. Değil mi İlaydacığım? Çünkü biz bir cümle kurduğumuzda genelde oramıza buramız dediğim bu kendini çok övmekle alakalı bir mevzu değil. Biraz feminen bir kadınsan feminenliğinin önüne söylediklerin geçemiyor bir şekilde bu erkolar için. Erko dediğimiz başka bir kavram. Erkekler değil. Yani keşke kadın olarak fikirlerimiz daha çok konuşulsa, sohbet ederken daha çok ciddiye alınsak. Beni öyle çok ciddiye almayan da vardı. Söylediğim her şeyi ekarte etmeye çalışan ve saçma sapan. Ve ondan sonra bir daha zor. Yani tanıdık bir neyse. Neyse. Özelden atarsanız söyler belki. Nasıl telafi edebilirim?
Oo arkadaşlar IMPD'den size diss geldi. Şu anda hemen telafi ettin aşkım. Like geldiyse, hype geldiyse hemen hemen. Hayır izle. Ben Lord of the Rings mi? Bir dakika bu Faramir mi? Boromir mi? Aşkım biz ne konuşuyoruz sen ne soruyorsun? Lord of the Rings'i izlemiştim ama ben sevmemiş. Ben Lord of the Rings'ci değilim maalesef. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buradan Lord of the Rings sevenler beni taşlamasın. İzledim ama unuttum. Bu bir. İki zaten hatırlasam bile o an cevap veremezdim. Başka bir şey konuşuyorduk. Ya I am Putin Spectre olur mu öyle şey? Bakın arkadaşlar I am Putin dünyanın en tatlı insanlarından biri. Bu bir. Yayın birinci yayından beri var diyeceğim. Zaten 5. yayındayız kendisiyle. Dünyanın en tatlı insanlarından biri. I am Putin Spectre. Dünyanın en tatlı nickname'ine sahip. Biraz daha öveyim mi? Bak çünkü ilk like atan benim sevgimi en büyük seviyede alır falan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Hepinize bayılıyorum gerçekten. Bu kadar az yani zaten hepiniz unutamayacağım insanlarsınız. Umarım ileride daha fazla izlenir ve sizi gene unutmam. Emin olun. Çok net bu yani. Teşekkür ederim. Ben de sizin hayranınızım. Karşılıklı hepinizin hayranıyım. Hepiniz çok tatlı insanlarsınız. Normalde olsa hepinize arkadaş kanki olurdum. Ne influencerlar gitti şu davetlere, dizi film davetlerine. Biz gidemedik be. Ben gidemedim arkadaşlar. Bu arada suçlu influencerlarda değil. Gerçekten değil. Çünkü beni de atıyorum Sephora'nın bir şeyine davet etseler alakam yok. Yani çektiğim içeriklerle ama etseler giderim. Niye gitmeyeyim? Buradaki problem gerçekten ajanslar ve ya uyumsuz match yapmaları. Eventlerle influencerlar arasında çok uyumsuz matchler yapıyorlar ve problem orada aslında. Bak gene iltica geldi. Bölüm 2, bölüm 15 bakalım. Ay Mary bir şey söyleyeceğim. Senin fantazi dünyası var ya beni benden aldı. Ya bütün ya saçmalama seni yerim. Çok da ya çok da böyle şeyler yapmayın çok fena oluyorum. Dağılırım. Insta'dan takibe aldım seni. Bayılırım. Hepiniz İlaydacığım. Teşekkür ederim aşko. Teşekkür ederim. Orada chat'e de gel. Sohbet ediyoruz. Derince Muhabbet adı. Oraya gel. Orada da her konu hakkında daha önceden burada olmadan önce yayınlardan önce falan daha anlık bilgileri atıyorum sektör, dizi, film hakkında falan dedikodular falan. Onlar da olacak. Daha yeni açtım o yüzden çömezim ama. Ya Mösyö Taha ne kadar onu da yani ben insan olarak iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. O da benim izlediklerimden biriydi ama cevap atmadı. Onu da davet etmiştim de görmemiştir büyük ihtimalle tabii o kadar mesaj arasında. Çok var böyle mesaj atıp kanalda konuşmak, sohbet etmek istediğim. Mary beni Harry Styles'la da yapacak anladın mı Feyyaz? Ya seni yerim. Seni yerim Mary. Gerçekten. Bak. Manifest 7 arkadaşlar. Bu arada yaşlı bir Rus olmasın arkadaşlar. Hangi Harry bu Styles değil mi?
Diff sevmem. Bir daha bu kadar bizi yayınsız bırakma. Ya Ayhan Püdüncüm. Tamam. Haftaya gene pazar doğum günüm. Bunu söylüyorum. Pazar doğum günüm ama cumartesi ya da cuma açacağım. Instagram'dan da haber vereceğim. Ya cuma ya cumartesi olacak. Size söyleyeceğim. Bize de manifest yaptı. Ya Feyyaz bir dur önce benimki tutsun kanka. Benimkisi tutarsa buradan manifest 7 dua zinciri oluştururuz. Benimkisi tutarsa Mary'i yanıma alırım. İltica etmezsin Mary. Senin yanıma baş danışman diye alırım. Derim ki bu Mary geleceği görüyor. Ve direkt connection'ı var. Yaradanla. Direkt iltica etmeye gerek kalmaz hayatım. Abla sende Discord var mı? Discord yeni açtım. Arkadaşlarım Discord'u da atıyorum size. Yeni açtım. Ama ben Discord konusunda cahil ötesi cahilim. Ve umarım çözebileceğim. Atıyorum Discord'da da gelirseniz orada da varım. Artıkın. I am pedant yeni açtım karşım yeni açtım. Yemin ediyorum yeni açtım. Bahanem yok yeni açtım. Tam çözemiyorum Discord'u. Biraz bana garip gelen bir alan. Discord yasak diye gelmiş. Discord Türkiye'de yasak ama. Arkadaşlar Discord linkini de attım. Bir dakika bakalım mı? Birde mi doğdun? Birde mi doğdun ne demek Lina'cığım? Hayır 28 Haziran doğum günüm. Ayhan Püdüncüm dediğim gibi yeni açtım. Ve tam olarak anlayamadığım bir şey. Sormasaydın söylemeyecektim. O kadar anlayamadığım, bu kafamın basmadığı bir şey. Ay baktıkça aklıma İstanbul gene de görümce geliyor. Aklıma ya yapmayın. Dilara Aksi Yürek miydi? Aksi Yükek. Neydi ya soyadı kadının? Çok zor bir soyad. Onu bulun. Onunla canlı yayın yapayım birlikte. Çok benziyormuşuz ya. Ayhan Püdüncüm ya olabilir. Konuşuruz. Instagram'dan yaz. Tabii ki sohbet edebiliriz. Antepli. Tabii ki atın. DM atabilirsiniz. Aynı zamanda sadece Discord olmak zorunda değil. YouTube'da community sekmesi açık. YouTube'da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz yerlere YouTube'da community sekmesine atsanız mesela dünyanın en tatlı şeyi olur. Beni izlerken resimlerinizi atabilirsiniz. Yani tabii ki yüzünüzün gözükmesini istemiyor olabilirsiniz. Sadece anı çekip atabilirsiniz. Neyi izlediğinizi vesaire. Community post'a atabilirsiniz. Ya da Instagram'da beni linkleyerek story'lerde paylaşırsanız çok yardımcı olursunuz. Böyle ağızdan ağza büyüyebilir yani. Bir de bana mı yürüyorsun karşı? Karşım? Şaka yapıyorum. Temmuz'un birinde değil Rina'cığım. 28 Haziran'da doğdum ben. Chat'te attım. Chat'te şuradayım. Bak attım. Chat'te. Chat'te var Anteplicim. Chat. Twitch'te o. Sen YouTube'dan attın. Doğru. Zeka. Ya. Of. Evet doğru. Dur hemen şimdi Twitch'e de atıyorum. Hemen atıyorum. Bir saniye. Buraya atılabiliyor mu ya Twitch'te? Yes. Twitch'e de attım.
Maşallah çok zeki. Bana bir mavi boncuk mu peki? Teşekkür ederim I am Prudent bu arada. Gerçekten dedikodunu yapabilir miyiz arkanda? Tabii ki yapabilirsiniz. Herkes bu hayatta özgür. Ama bir yere kadar yapın. Özgüvenimi bozmayın. Zaten az izleniyorum. Özgüvenimin içine ederseniz gerçekten hiç yapamam. Arkadaşlar ortak yayın bir yerden yaptığım için bazen görmüyorum nereden attığınızı. Fark edemiyorum ortak yayın açtığım için. Olur da böyle bir kafa karışıklığı bir şey olursa bana buradan söylerseniz sevinirim. I am Prudent'ciğim gerçekten sağ olasın. Sağ olasın. Parayı buldu kim var? Keşke. Keşke parayı bulmuş olsam. Yok ya gerçekten amcam geldi. Amcamla vakit geçirmek zorunda kaldım demeyeyim tabii ki amcam yani çok seviyorum kendisini ama pazar dışında bir gün yoktu. I am Prudent, ben bu kadar kardeşim kimseye hesap vermedim ha. Değerini bil, değerinizi bilin hepiniz lütfen. Ne kadar hızlı geçiyor zaman. 1,5 saat olmuş be. Sizin var mı böyle Brianna seni özledik. Brianna'cığım hoş geldin. Seni sordular Brianna. Feyyaz seni sormuştu biliyor musun? Peki benim burada çöp çatanlık yapmam yok mu? I am Prudent. Bazen hepinizi tanıyormuşum gibi geliyor. Gerçek hayatta da. Bak Rihanna. Ya sizi yerim çok tatlısınız. Efendim biz ne yapalım yani bir haftalık ara verdim diye I am Prudent ağzıma sıçtı. Ne yapalım ya? Bayağı kızıldı bana. Öf. Bir daha böyle bir şey olursa sana yönlendireceğim I am Prudent. Diyeceksin ki derin dolu o gün. Bu arada bütün arkadaşlarıma diyorum arkadaşlar. Sizin için yani burada yayın açacağım diye. Bütün arkadaşlarım pazar dışında her gün olur. Bu kafadayım yani her gün buluşabiliriz. Ama pazar dışında olmaz diyorum normalde. Ya Meriç'im bunu biz geçen yayında konuştuk aslında Dua Lipa'nın düğününü. Demiştik ya bu nasıl oldu? Ben inanamadım. Çünkü ben böyle bir haber görmedim. Benim Twitter'da da karşıma çok çıkmadı. Londra'da da bu kadar büyük olay olmadı. Ben o kadar dışarıdaydım, sokaklardaydım. Bu kadar bilmiyorum. Çok konuşulmadı burada sanırım. Bir önceki yayına git hayatım. Bir önceki yayına git orada izlenmede alırım. Ben tez sonra gelemedim diye düşün ben de iyiyim ne yapalım ders çalışıyorum. Ben de bir hafta yoktum. Brianna'cığım. Ben hala tez yazıyorum. Ağustos'un ortasına kadar tez yazacağım ya. Yayıncımızdan haftada 3-4 gün yayın bekliyoruz. Bir şey söyleyeyim 3-4 gün yayın yapsam daha fazla olur mu ya? Daha doğru düzgün şurada şu kanaldan para kazanmam açıldı arkadaşlar. Bunu söyleyebiliyor muyuz? YouTube kurallarına aykırı mı değil mi bilmiyorum. Niye aykırı olsun da açıldı benimki.
2 haftadır yoksun. Hayır 1 hafta. 1 haftadır yokum. I am prudent. Kabul etmiyorum. Bak arttırma 1 hafta. Anteplicim şu anda Discord odasına gitmen saçma oldu canım. Çünkü buradayım. Şu anda Discord'da konuşamayacağım. Dur bakayım. Özel bir şey mi? Aha, ne? Bir dakika. Oradan da yazıyorum. Ders çalışmaya çalışan insanlar topluluğuyuz arkadaşlar. Sinek, Allah kahretsin o sinekleri. Allah kahretsin o sinekleri. Mary. Ben de burada yemin ediyorum Ghostbuster gibi geziyorum sinekler için ya. En sonki yayın 7 Haziran. Hesabını sen yap demiş. Bakacağım. Bak bir hafta yapmadım kız ben. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hayır 31 ne? Bir dakika. Gerçekten 7 Haziran. Nasıl ya? Ben bir hafta... ben neredeydim başka pazar? Bir dakika. İşte tamam. Bir hafta yoktum. 7'sinde yapmışız. Arkadaşım. Karşım. Bak bana belgelerle geleceğim. 7 Haziran'da yaptık ya. 14'ünde yapmadım. 21'i işte bir hafta. Bir ay gibi geldi. Konuşacak insan yok be. Aman tamam be. Of tamam yokum açacağım. Söz açacağım. Ay, zaman bükülmesi mi yaşandı? Ne oldu? Bir şey yaşandı. Bir şeyler yaşandı. 7 Haziran'da benim bitiyor demiş. Ay benim bitmiyor ya. 7 Haziran'da da bitiyor. 15 Ağustos'a kadar tez dönemim devam ediyor. Allah'ım. Of. Londra'da sıcaklık kaç derece? Londra şu anda bakayım kaç. Arkadaşlar Londra 2 gün sonra 36 dereceye çıkıyor. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Gerçekten. Neye bakacaktım? Şu anda hava 23 derece. Çok güzel şu an ama. Arkadaşlar çarşamba 36 dereceye çıkıyor. Hakkınızı gerçekten helal edin yani. Of 36 derece ne be? Boris ne? Tabii ki sorabilirsin Boris'cim. Doğum günü yayını istiyoruz. Arkadaşlarımla bir şey yapmazsam ki yapmak istemiyor gibiyim. Ben doğum günü kutlaması çok sevmem arkadaşlar ama olabilir. Eğer cuma yani pazar bir şey yapmazsam pazar açarız. Künefe mi? Berk evrenine bayıldım Berk. Berk durup durup bana ikilemli sorular atıyorsun bayıldım. Künefe mi kadayıf mı? Künefe yok. Kadayıf. Kadayıf. Ya 36 ne ya? Gerçekten ya bak şakasız söylüyorum. Benden haber alamazsın. Ben eridim. Tamam mı? 26 yaşımda. Ayempidin herkesi gaza getirdin. Allah kahretmeye seni. Ya açamazsam? Ya arkadaşlar. Ya benim arkadaşlarımla bir şey yapmam gerekirse. Büyük ihale aldım senin yüzünden. I am prudent. Aralık mı? Brianna ne diyorsun? Of.
Ay ay kolay gelsin. Zor. Benim daha işte Ağustos'un ortasına kadar tezi yazacağız. Bir dakika. Ne? Bir o kadar demedim ki size. Süper sticker yollayabilirsiniz. Zehir sıkı olsun. Doya doya doğum gününde. Ayhan Pidin seni asla unutmayacağım. İlk gönderensin. İlk gönderen unutulabilir mi ya? Zehir zıkkım olsun olmadı. Olmadı kardeşim. Zehir zıkkım olsun olmadı. Ama açacağım artık bana rüşvet mi verdin şu an doğum günü yayını açmam için? Peki bu bir rüşvet mi? Çünkü rüşvetse kabul edeceğim. Ay ay. Ay gene Meri beni bitireceksin dur. Ne mi o kanlı ellere gir. Meri kardeşim senin yazar falan olman gerekmiyor mu? Ya televizyonlarda falan. Ha? 2 saat. 180 dakika dizi yazarsın kardeşim sen. Sende o kapasite var. Allah sabır versin. O senaryo olacak derin kafama koydu. Çok ciddi anladın mı? Çok ciddi. Ay hiç hayatımda bu kadar görmedim Meri. Gerçekten biz senle tanışsak kanka olurmuşuz. Benden bir rüşvet. Arkadaşlar canlı yayınlarda süper chat, süper sticker bu özellikler geldi. Yardımcı olmak isterseniz, destek olmak isterseniz yorum yazarak süper chat, süper sticker bunlarla hype atarak vesaire bana destek olabilirsiniz. Bir de arkadaşlarınıza söyleyerek bakın bu çok önemli. Ağızdan ağza. Ağızdan ağza arkadaşlarınızla beni paylaşarak. İltica başım. Bak Mary gördün mü? Ünlü oldun kardeşim ilticayla. Ya seni yerim bir yana. Ya siz var ya varlığınız yeter. Varlığınız yeter. Teşekkür ederim canım benim. Bunu söylemem bile o kadar değerli ki. Ağlayacağım yani. Üf, ben bu canlı yayınlardan sonra gerçekten çok duygulanıyorum arkadaşlar. Ay ay. Normalde test çözecektim. Kitap ne zaman çıkar Mary'denmiş Feyyaz tarafından. Ya. Yani en tatlı insanları bu chatte ya. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Yani o kadar bana yetersiniz ki aslında. Empidin biz seninle tanışıyor muyuz? Bir dakika şu an çok pis şey oldum. Empidin sen kimsin? Çok pis işkillendim şu an senden. Mary senin bir tane okur fanın var şu an Feyyaz. Mary senin gerçekten Wattpad yazar. Benim arkadaşlar Wattpad yazarıydım dedim ya. 15-16 yaşındaydım. Ve okunmalarım da fena değildi. 30.000 falandı ama bence güzeldi.
Empüdün de o zaman inanılmaz bir öngörüm var kardeşim bazı konularda. Ünlü yayıncımız deyip duruyorsun. Ay of. Mary the Ball. O zaman yazarım diyorsan seni topluluk sekmesinde bekliyorum, yazılarını paylaş. Bütün uçuk başrolünde ben olayım karşım. Çünkü kanal benim, hani bir bağlantı kuralım. Başrolünde benim oldum. İngiltere'de geçen hikayeler bekliyorum topluluk sekmesinde senden. Söyledim. Gitti Mary'cim. Lütfen. Benim iltica etmem ben bunu gördüm. Ya daha bugün Kazıklı Marya'nın storiesinde gördüm. Kazıklı Marya'nın storiesinde gördüm. Böyle bir bayağı da ünlenmiş kitap Kazıklı Marya sayesinde. Ben de düşünmedim değil. Bir ara BookTok kitaplarının hepsini alıp burada okusam mı diye. Ama kanalın şeyi gider arkadaşlar. Dizi filmle başladık. Dizi filmle devam. Biz daha hiç süper chat alamadık. Arkadaşlar ben de YouTube'da yeniyim ha. Bakın bir şey anla. Ay ay. Arkadaşlar Mary, o zaman ben sekmede bekliyorum kardeşim. Topluluk sekmesinde falan. Bizim iltica sevgimiz tartışılmasın. Of, çok sıcak. Bugün de bana bir sıcak geldi ki hava 26 derece, iyi yani ama. Witch mi Wings mi? Witch. Berk. Witch. Arkadaşlar siz Witch izlediniz mi? En underrated animasyon dizilerinden biridir. Berk, ilk defa güzel bir ikilemle geldin bana. Witch'e bayılırım. Witch'e çocukken de bayılırdım. Şimdi de live action dizisi çıksa öyle böyle tutmaz. O kadar iyi bir iş ki. Bakın arkadaşlar, Witch'i izleyin. Animasyon dizisini, zaten 2 sezon falan. Ya keşke live action'ı çekilse. Çok tutar. Bunu ben 1 yıl önce bir video çekmiştim. Story çekmiştim. Story değil. Reels çekmiştim. Orada bile söylüyorum. Witch çok iyi bir iş. Ben Cornelia'ydım Berk. Cornelia'ya bayılırdım, Toprak. Arkadaşlar Wings'i de çok severim ama ben Witch çok benim içimde kalmış bir proje. Wings en azından sezonlarca devam etti ya, izledik yani, doyduk. Witch'e doyamadım. 2 sezon falan sürmüştü sadece ya. Ve Bloom mu Stella mı? Tabii ki Stella. Bloom'dan nefret ederdim. Her şeyde main rol olandan nefret ederim arkadaşlar. Yani nefret büyük bir kelime tabii ki ama main karakter olan bana hep çok itici gelir. Stella'ydım ben. Ben oynarlarken de hep Stella. Ben hep sarışınları almışım abi. Ben sarışın seviyorum demek ki.
Cornelia, Witch'teki Cornelia'ya bayılırdım. Wings'te de Stella'ya bayılırdım. Ve galiba ikisi de karakter olarak bana benziyor. Şimdi çok normal bunlar. Hepimiz izliyorduk. Hepimiz. İzlemeyen cahildir. Bloom kaşmer ya. Ya Bloom var ya, dünyanın en karakteri. Abi müzik grubu kuruyorlar. Müzik perisi var. Bloom şarkıcı oluyor ya. Yani ay bir dur be bacım. Bir dur. Anladın mı? Her şeyde başrolsün zaten. Bir dur. Ve bu arada o takımın bir lidere ihtiyacı varsa bu kesinlikle Tekna olmalıydı. Sadece mantık konuşmuyor bu arada. Kendini feda etmişliği var Tekna'nın. Evet, hatırlıyor musunuz? Fate Wings Saga mı ne? Öyle bir proje çıkmıştı. Ya çünkü bütün glitter dediğimiz o parlak atmosferi bozup daha karanlık bir atmosfer yapmışlardı. Evet, Tekna falan yoktu. Evet, Vertis'te Tekna yoktu. Layla vardı ama Flora sonradan gelmişti. Ne kadar saçmaydı. Live action dizisi bu arada gene live action yapılacak diye duydum. Gene live action'ı yapılacak diye duydum. Hatta bu sefer Wings'in tam karşılığında bir live action, yani Wings atmosferinde bir live action yayınlanacak diye duydum. Ama emin değilim. Ya Wings'te bir de canlı yayında bu 3 karakteri birleştirip Trixie, Bellatrix olarak tek bir karakterde toplamışlardı. Hatırlıyor musunuz? Neden mesela? Neden abi? Mesela Trixie neden yok ettin? Neden Bellatrix diye bir karakter yapıp Trixie yok ettin? Darcy'yi, ay adlarını unuttum şu an. Icy, Darcy, Stormy. Böyle deyince geliyor aklıma. Ay ne kadar saçmaydı bu live action projesi ya. Kesinlikle aynı fikir derim. Ama ben karakterlerin özelliklerini bozmadan oluşturabilir. Ama ben karanlık bir dünya istemiyordum Wings'te, biliyor musun Brianna? Çünkü Wings yaparken, Fate Wings Saga'yı yaparken hedef kitlelerini tam oluşturamamışlar. Wings'i izleyerek büyümüş çocuklar mı? Ki Wings halen daha remake yapılan bir animasyon dizisi. Bu yüzden hala çocuklar onunla büyüyor. Döneminin en böyle popüler olduğu döneminin insanlarına mı hedef kitle olarak koyuyorlar, yoksa çocukları mı? Onu bence tam tutturamadıkları için çok dark ve belki de hiç istemediğimiz, beklemediğimiz, hedef kitlesi belli olmayan bir iş çıkarmışlardı. iCarly izlemiş miydim peki? Tabii ki Feyyaz'cığım. Ben bütün Nickelodeon ve Disney Channel dizilerini izledim çocukken. Hepsini bak. Hepsini. Gerçekten şöyle bir anım var. Annem televizyonu da kapattırtmıştı, Disney Channel'ı. Çocukken çünkü bir anda dışarı çıkmayı bırakmıştım. Ya mesela Avatar dizisi benim, bakın şöyle, Son Hava Bükücü dizisi, ben Avatar'ın kendisinin insanlaştırılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü Avatar hikaye ve atmosfer olarak bence hem çok mistik hem çok insanüstü bir hikaye anlatıyor. Daha gerçekten hem politik hem oluşturduğu dünya olarak Avatar Son Hava Bükücü live action olmaması gereken bir iş bence, ama dizisi bazı yerlerden güzel. Başka bir dizi olarak izlediğimde, bu arada animasyonun aynısını beklemeyerek izlediğimde,
Bazı yerleri güzel ama bazı yerleri karakterleri çok bozdukları için, özellikle Sokka karakteri benim en üzüldüğüm şeydir live action dizisinde. Çünkü Sokka acayip derecede aslında seksist, cinsiyetçi bir karakter olarak başlayıp hikayenin sonunda, 3. sezonun sonunda çok daha gerçekten bir lidere ve böyle eşitlikçi bir lidere dönüşmüş, bir savaşçıya dönüşüyor. Ve o cinsiyetçilikten çıkış hikayesini izlemek benim çok hoşuma gidiyordu. Çünkü karakteri çok daha gerçekçi kılıyordu. Ama dizide çok doğruculuk yapacağız diye o karakterin o cinsiyetçiliğini almışlar. Bir şey kalmıyor aslında Sokka'nın o aslında karakter dönüşümünü izlememiz gerekiyorken izlememiş oluyoruz. Evet. Şimdi Akatar bir tık daha gene fantastik bir evren ya. Fourth Wing de öyle mesela. Çok fantastik evrenler bunlar. Ve evren yaratıyorlar falan yani. Bu fantastik evrenlerin çoğu ilk başta live action'a mesela Akatar biraz daha karanlık bir atmosfere uygun bir proje ya. Ve daha yetişkinleri hedefleyebilecekleri bir proje. Avatar Son Hava Bükücü paketlenişi, atmosferi çocuklar için yapılmış ama içeriği aslında hem yetişkin hem çocuklar için olmuş bir animasyon dizisi. Ve bunu yaparlarken işte gene aynı soruna geliyoruz. Hedef kitle kimi seçiyorlar? Yetişkinleri seçtikleri için ve yetişkin deyince aklı kalıpçı renkler, kalıpçı dünya yaratımı geldiği için işte daha karanlık olsun, daha gerçekçi olsun falan diye içine ediyorlar projelerin aslında genelinde. Avatar dizisi aşırı içine edildi diyemem. Bence güzel sahneleri var. Ama iyi bir pazarlaması asla olmayan. Yani Netflix, Paramount özellikle Avatar Son Hava Bükücü IP'sini genel anlamda çok kötü yürütüyor. Yani sadece live action projesi değil, bütün bir projeyi, IP'yi çok kötü yönetiyor. Asla birbirleriyle alakalı olmayan sanki departmanlar bu iş için çalışıyormuş gibi gözüküyor. Bir kolektif bilinç yok gibi. Anlatabiliyor muyum şeyde? İşletmede. Bence de Vertios'a. Ben de öyle düşünüyorum. Yetişkin animasyonu yapabilirler. Invincible gibi. Anlatabiliyor muyum? Mesela Invincible çok güzel bir yetişkin animasyonu ya. Buna dönüştürebilirler. Kore iyi değil Avatar kadar. Evet, bence de değil. Ama bunun nedeni ben Berke ile de konuşmuştuk. Berke'nin videolarında da görebilirsiniz. Kore'nin çok fazla yapımcılar tarafından, kanal tarafından filtreye ve ne derler ona, çok fazla brief'e zorlanması. Yani Kore aslında çizgi romanlarındaki gibi kalsa ya da daha gerçekten yazarların istediği kadar sert bir senaryoyla yazılabiliyor olsaydı büyük ihtimalle Kore'yi de çok severdik. Çünkü Kore'nin hikayesi de Kore karakteri aslında çok dişi bir karakter. Yani merak uyandıracak bir karakter. Ama işte o zamanlar Avatar tuttuğu için Son Hava Bükücü daha fazla göz önündeydi Kore projesi. Daha çok sınırlamalar getirttiriliyordu. Son Hava Bükücü projesi yapılırken yazarlar daha kafasına göre hareket edebiliyormuş. Ay, Beren Saat'in Muhteşem albümünü asla dinlemedim. Dinlemediğim gibi şeyi gördüm sadece. Beren Saat'in bir tane klibini gördüm. Honey Bee mi ne? Öyle bir şey. Böyle sapsarı. Arı kovanlarındalar sanırım. Bilmiyorum. Twitter'da gördüm. Bir tık bilmiyorum. Daha dinlemedim. Dinlemeden konuşmayayım da.
Kore evet, biraz böyle. Kore, işte, o kadar çok yapımcılar tarafından el atıldığı için o hâle getirilmiş bir proje bir tık bence. Yani Kore, işte şimdi Kore'dan sonra gelecek bir tane daha Avatar projesi var. Neydi kızın adı ya? İkizleri anlatacak olan. O da enteresan bir hikâye ama bilmiyorum, şirket çok kötü ilerliyor ya. Yani markayı ilerletemiyorlar. Ben de buradayım Brianna. Ben Avatar evrenini her yaşta ki insanın izlemesi gerektiğine inanıyorum. Avatar Son Hava Bükücü'nün. Özellikle benim için mesela benim hayatta bazı erdem, ahlak konularıyla ilgili beni çok uyaran bir dizi gibi geliyor. Her yaşta başka bir şey öğreniyorum Avatar Son Hava Bükücü dizisinden ve başka bir şey fark ediyorum. Yaşla birlikte gelen aslında oha burada ne kadar göze batıracak kadar büyük bir politik alt metin var falan oluyorum. Ki bunu bayağı bir Berke ile işte videomuzda konuşmuştuk. İzlediniz mi bilmiyorum videoyu. Kanaldaki Berke ile Avatar konuştuğumuz videoyu. Ya bayağı 2 saat Avatar konuştuk ve mesela orada bana YouTube şey verdi biliyor musunuz? Çünkü hava bükücülerin öldürülmesini dünyamızla şu anki politikayla bağdaştıracak bir yerden anlattım diye YouTube'dan uyarı almıştım. Ya kesinlikle Mary büyüdüğün yani mesela bu yaşta tekrar izle. Her yaş döneminde farklı bir şey öğretiyor bence. 7-8 yaşındayken ben de aynen 7-8 yaşında ilk izlediğimde 7-8 yaşındaydım. O zaman bakış açımla şu anki bakış açım arasında başka dağlar kadar fark olabiliyor. Yani ekleye ekleye gidiyorsun. Çok enteresan bir proje ve bence yani büyükten küçüğe herkesin izlemesi gerekiyor. Değerin bilinmez mi I Am Prudent'cığım? Avatar seven herkes benim gözümde gerçekten 10-0 önde. Videoyu izlediniz mi Berke ile videoyu? Benim kanalımdaki Avatar videosunu. Şimdi mesela ikinci sezon gelecek ya, ikinci sezonda Toph geliyor ve Toprak Krallığı, Toprak Kitabı işlenecek. Toph benim en sevdiğim karakter. O videodan sonra abone oldum. I Am Prudent'cığım ne tatlı. Ay süper. Ha ona mı izledim dedin? Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim I Am Prudent'cığım. So sorry. Dinle çok güzel akıyor video bu arada. Ben ikimizin yani Berke ile sohbetimizde orada Berke'den de öğrendiklerim falan yani bence güzel bir sohbette. Evet Berke ile canlı yayın da yaptık ama o Harry Potter üzerineydi. Artık I Am Prudent'cığım sana kalp göndermekten bir hal oldum. Teşekkür ederim. Orada bana yorumlarda saçma sapan bir şey yazan biri vardı. Bana Vok diyordu. Onu unutmuyorum. Bana Vok hakaret olarak söylüyordu. Fazla duyarlı olduğum için. Çünkü orada şey demiştim. Burada da tekrar diyeceğim arkasındayım. Hava bükücüler bu kadar kendilerini toplumdan izole etmeselerdi
öldürüleceklerini bilirlerdi ve bu şu anki dünyamızda ve hatta tarih boyunca da aslında sürekli tekrarlayan bir sorun. Toplulukların, kralların, kraliyet ailelerinin, bunların hepsinin sorunu bu aslında demiştim. Ne? Ya Feyyaz. Teşekkür ederim. İç gel. Benim şey dememem, ya yapma öyle uyu falan dememem. Hemen iç kahveni iç gel. Dur ben de yazayım o şeylerden. Neylerden? Sen de mi bok yazacaksın? Yaz, ben boku hakaret olarak algılamıyorum bu arada da. O çok izlenmedi ama o video. Çok üzülüyorum onun o kadar az izlenmesine. Çünkü bayağı 2 saat boyunca sohbet ettik ve her karakteri konuştuk. Yani bayağı 2 saat boyunca her karakteri, her olayı. Bu arada benim kanalda eski videolarımda da Avatar hakkında kendim bilgi verdiğim, neden fanlık derecesinde sevdiğim bir video daha var. Onu da izleyebilirsiniz. O da daha gerilerde. Evet, her izlediğinde başka bir şey. Dönemsel olarak farklı bir şeyle empati yapıyorsun ve o seni ilgilendiriyor. Biraz o yüzden katmanlı bir iş. Ben gerçekten seviyorum. Özellikle döneminin bence çok üstünde. Şu anda bence Avatar gibi bir iş yapılamaz gibime geliyor. En sevdiğim karakter çok net Soka'ydı bu arada benim. Soka'ya bayılırdım. Şimdi 2. sezonda da mesela Toph gelecek ya, aşırı heyecanlıyım. Aşırı. Yani Toph karakteri, Soka'dan sonra en sevdiğim karakter Toph'tu. Ve bükme stillerini en sevdiğim kişiydi. Çok yaratıcı bükme tarzı şekilleri vardı animasyonda. Umarım güzel uyarlarlar. Suyla oynayan Katara. Katara'ydı. Evet Feyyaz, bu Percy Jackson, biliyorsunuz ki ben Percy Jackson'da hayranıyım. Percy Jackson için ben bunu biliyordum. Evet, yazar çok önceden sadece oğlu için yazıyor. Sonradan büyüyor. Bu arada Percy Jackson videoları için, Percy Jackson izleyeniniz var mı bilmiyorum dizisini. Ama kitaplarını okuduysanız dizisini de izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Onun için de Berna'yı çağıracağım inşallah. Berna'cığım gelebilirse. Ama daha Aralık'ta o. Berna'cı gündüz gelebilirse onu çağıracağım. 2. 3. sezonu konuşmak için. Onun kanalında onlar da yapıyorlar. Onların bütün videolarını izliyorum. Çok seviyorum. Ama ben de bir Percy Jackson konuşmayı sevdiğim için test çözelim mi? Dur. Beni aşağılandığım şey pin yapmam çok iyi. Evet, 2026 Oscar'ı için video çekmedim. Ya çünkü bu sene çok fazla şey yapmadım. Takip etmedim. Yapabileceğim bir şey yok. Bu sene ya arkadaşlar Londra'ya taşındım. Çok işim başımdan aşkında, öyle diyeyim. O yüzden maalesef takip edemedim.
Ya Feyyaz, o zaman ne yapıyoruz? İzleyip geliyoruz. Benim Feyyaz'ı bully'lemem. Katara'yı alırım. Katara dünya tatlısı bir insan ya. Tam feminist bir kadın. Domestik olarak başlayıp savaşçı, hem domestik hem savaşçı olunabileceğini gösteren bir kadın karakter. Çok dizi var değil mi Feyyaz, sana önerdim. Bridgerton. Bridgerton. Benim çıkış. Avatar. Bu yaz ne kadar çok şey var ya. Bu yaz arkadaşlar bak neler neler geliyor. House of Dragon gelecek şimdi. İzleyeceğiz. Onun videosunu çekeceğim inşallah. House of Dragon'dan sonra Spider-Man geliyor. Yeni fragmanı geldi. İzlediniz mi? Yeni fragmanı enteresan, gözleri siyah oluyor falan Spider karanlık Dark Side'a geçiyor falan, acayip bir iş geliyor. Spider-Man geliyor, Avengers Doomsday geliyor. Avengers Doomsday için de heyecanlıyım ama ben daha çok Secret Wars için. Secret Wars yani 2027'de gelecek, seneye gelecek sanırım. Ben onun için daha heyecanlıyım. Ya bir şey söyleyeyim ama Brianna, izlesen de bir şey değişmez. Çünkü Marvel fragman yapmayı çok iyi biliyor. Fragmanda gösterdiğinin kesinlikle sürprizli bir kısmı filmde çok büyük bir sürprizi fragmanda asla göstermiyor ya da yanıltıcı bir şey fragmana koyuyor. Bence o yüzden Marvel fragmanların gerçekten iyi. Yani hep sürprizli bir kısım bırakıyor. Spider-Man için çok heyecanlıyım. Ben Tom Holland Spider-Man'i benim favori Spider-Man'im. Ve 5 yıl zaman 4 mü? 4 yıl falan zaman atlaması olacak. O da enteresan. Ve Vertios'a bunu Berna'ya özelden yazdım. Berna ile özelden biz konuşuyoruz ve Berna'ya dedim ki filmler videosu ne zaman gelecek? Çektik dedi. Sonra araya bir şeyler kaynadı. Ay kuzum benim. O kadar Berna'nın başında o kadar çok şey var ki, kitap çeviriyor. 1000 tane işi var. Her şey aynı anda yürütmeye çalışıyor bacım. Onun da zor iş. Ama büyük ihtimalle film videosu gelmez diye düşünüyorum. Ona sorduğumda biraz doluydu maalesef. Ama Berna, buradan sana bu kez alıp atacağım. Bak herkes istiyor. Filmler videosu istiyor. Filmleri izleyip gömmenizi istiyoruz. Ki ben de gelebilirim, gömebilirim. Civil War, evet. İlk defa oturum Marvel. Ben de. Ya Tom bebe ya demişsin ya Berk. Ben tam tersi düşünüyorum. Tobey Maguire evet kalbimde bir şeydir. Çünkü ilk Spider-Man ve çocukken benim ilk izlediğim süper kahraman filmi Tobey Maguire ile Spider-Man'di. Televizyonda yayınlanıyordu. Kanal D'deydi galiba. Ve böyle evet benim bir yeri ayrı ama benim kafamdaki Spider-Man Tom Holland. Çünkü bana hep daha çocuksu gelen bir karakter Spider-Man. Yani daha gerçekten ergen bir süper kahraman nasıl olunur? O yüzden Tom'unki benim en sevdiğim Tom'unki ya. Andrew'unki de bana çok
duygusal gelmişti. Bu kadar ama çok komikti. Andrew'unki de aşırı komikti. Hatırlıyorsunuz değil mi? No Way Home'da Andrew, Tobey Maguire ve Tom'un birlikte tanesi var ya, hani kütletiyor Andrew, Tobey Maguire. Ben orada kahkaha atmıştım ve böyle Andrew'un dönüp çocuklar sizi seviyorum bir an var ya, harika bir an. Andrew filmlerin aynen aslında Andrew'un filmleri biraz kalitesiz ama Andrew'un kendisi çok iyi bir Spider-Man. Tom Holland bana daha hem iyi bir Spider-Man hem de filmler çok iyi gibi geliyor. Onun sebebi de Marvel'ın işin içine girmesi bence zaten. Ay evde tek başına yeni çekilmesin ya. Öf, her şeyde remake yapmasınlar abi. O zamanlar güzeldi, komikti. Şimdi artık yok, bence değil yani. İşte Andrew değil. Kalitesiz olan bence filmlerdi. Andrew'unkiler biraz daha iyi olabilirdi gibime geliyor. Supergirl gelecek. Millie Alcock'un. O da geliyor. Gwen Stacy'nin ölümü çok dramatik. O doğru. Doğru ya. O hepimizde çok dramatik bir an. Ay travma. Öyle çat diye ölüyor ki. Hayır, I Am Prudent, saçmalama. Andrew en iyi filmler. En iyi filmler Andrew, saçmalamayın. Benim döneklik gitmesin diye kimse. Of, Gwen Stacy'nin ölümünde gerçekten ya çok şey ölüyor ya. Yani bir insan şöyle ölür mü ya? Bu nasıl bir ölüm ya? Anlatamadım tam olarak hissettiklerimi. Böyle bir tehdit yok yalnız. Böyle bir tehdit yok. Harika. Harika bir tehdit. Yok ya, basmadı diye umuyorum. Saçmalamayalım, I Am Prudent basmamıştır diye umuyorum. Ya buna gülmedim de evet doğru, veya Spider-Man çok acıklı. Mary öldüğünde de ben çok üzülmüştüm. Mary şey değil bu arada. Mary the Ball değil. Tövbe. Mary beni korkutuyorsun. Harika bir chat. Harika ötesi bir chat. Abi bana laf etmeyin, arkamda Mary var. Test çözelim mi arkadaşlarım? Son yarım saatte giriyoruz. Test çözelim mi? Test birlikte. Kızların iptal. Hayır Mary, senden bahsetmiyordum ya. Spider-Man'den bahsediyordum. Tövbe. Hayır, öyle bir şey değil. Tövbe. Mary, senden bahsetmiyordum. Tövbe, bu Mary değil. Yanlış. Bu o Mary değil dediğim Spider-Man'den bahsediyordum.
Meyhala, Mary dedim. Meyhala, evet. Of, Allah kahretmesin. 2,5 saattir arkadaşlar canlı yayındayım. Kafam gitti. So sorry. Mary. I love you canım. Meyhala o. May. Yalnız benim connection. Hadi test çözelim mi? Hadi. Ay ay. Hadi test çözelim. Best Marvel karakteri çözelim mi? Marvel'dan konuşmuşken. Ha? En iyi Marvel karakterini yapalım mı? O kadar Marvel konuştuk. O zaman Marvel testinden başlayalım. Siz de göreceksiniz tabii ki Dayan Püdünt'cim. Bir dakika. Hangisini alsam mı dileniyor? Hayır, Kızgın Güller saçmalama. Hayır, değiştirme hayatım ismini o kadar çok demek ki. Oknok kaydetmedim Oknok. Bakayım Oknok'u da çözeriz ama Marvel'dan başlayalım mı? Hı. Hadi Marvel'dan başlayalım. O kadar konuştuk. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar Spider-Man mi? Vision mı? Tabii ki Spider-Man. No way. Gamora mı? Doctor Doom mu? Yorumları okuyorum hayatım. Tamam. Gamora mı? Doctor Doom mu? Vision'da Diane Pidon ya. Gamora mı? Doctor Doom mu? Mavi. Doctor Doom mu diyorsunuz? Arkadaşlar Spider-Man'de elim Spider-Man'e gitti. So sorry. Daredevil, Thor. Doom film karakteri. Doom filminde oynadı ya. Fantastic Four'un filmlerinde de vardı. Daredevil mu Thor mu? Ya seçemiyorum. İkisi zor. Daredevil geldi. Thor geldi. Thor net geldi. Şu an Thor daha önde. Kırmızı Daredevil geldi. Allah, eşitlendik. Neyi seçeceğiz? Devil çay bile koyamam. Marvel 2012 döneminde kaldım. Gerisini hatırlamıyorum. Aşkım o zaman Vertioza. Tipten git. Tipten seç. Thor. Ay mavi olanı seç. Yakışıklı olan. O zaman ben Thor diyorum arkadaşlar. Black Widow, Thanos. Çok net Thanos. Ben çok net Thanos seçerim. Yani sevdiğimden değil de karakter olarak düşündüğünde. Ben Thanos derdim. Black Widow'un karakterini güzel işleyemediklerini düşünüyorum filminde de. Yani kendi özel filmi oldu ya. Çok kötüydü bence. Karakterini iyi işleyemediler. O yüzden bana Thanos çok daha karakterini çok iyi işlediler gibi geliyor ya. Çok kötü. Yani hiçbir yaptığını arkasında değilim. Hepsi çok saçma nedenler. Yok işte yarısı ölsün ki diğer yarısı yaşasın falan. Ya bu senin mi üstüne düşüyor, gerizekalı da. Ama iyi işledikleri bir karakter. Keşke Black Widow'u iyi işleselerdi. Deadpool, Iron Man. Çok zor benim için.
Benim için çok zor. Deadpool'un ilk filmi benim en sevdiğim Marvel filmlerinden biri. İlk filmi. Yani her saniye güldüğüm başka bir Marvel filmi yok. Ama Iron Man de Iron Man. Iron Man öldüğünde ağlamıştım. Benim duygusallık. Harika bir ölüm sahnesi var. Bu sessiz falan ya. En sevdiğim şey o kadar sessiz oluyor olması. Bu kadar büyük bir karakterin. İkisi de dandik mi? Berk ne diyorsun karşım? Nasıl ikisi de dandik ya? Robert Downey Jr.'ı çok seviyorum ama ya. Robert Downey Jr. bana aşırı böyle komik bir adammış gibi geliyor. Ryan Reynolds'tan daha komik gibi geliyor. Hangisini seçiyorum? Deadpool mu Iron Man mi? Arkadaşlar herkes birbirine girdi. Deadpool mu Iron Man mi? Seni 3000 kez seviyoruz derin. Duygusal bir gönderme. Harcan Mahlukumu. Of. Ya galiba Iron Man mi? Iron Man'i seçeceğim. Yani evet. Deadpool'un çünkü diğer hiçbir filmde çok bayılmadım. Punisher Wolverine. Çok net Wolverine arkadaşlar. Bunda tartışma var mı? Çok net Wolverine. Bence. Çok net Wolverine. Yol verin. Yol verin. Wolverine ya bence. Wolverine. Star-Lord, Winter Soldier. Zor bir soru. Bu Star-Lord mu? Winter Soldier mı? Barsevilir, hoş geldin. Barsevilir, hoş geldin. Marvel test çözüyoruz. Hangi karakteri daha çok seviyoruz? Star-Lord mu, Winter Soldier mı? Ya ben Winter Soldier'ı daha çok seviyorum. Ben Galaksi Savaşçılarını pek sevmem. Invincible'ı izledim Yankı. Kayalar. Uf çok iyi dizi. Ama şu anda Marvel test çözüyoruz. Winter Soldier diyorum arkadaşlar ben. Mary Ball'un hayata bakış açısı. Feyyaz Star-Lord dedi. Arkadaşlar ben Winter Soldier severim ya. Üf yapmayın. Star-Lord'u mu seçeceğiz şimdi? Winter Soldier. Bence Winter Soldier ya. Bakın Galaksi Savaşçıları bence güzel bir film serisi değil. Ve Kaptan Amerika Winter Soldier harika. Ben Winter Soldier diyeceğim. Sorry. Hawkeye, Captain America. Tabii ki de Captain America. Hawkeye'nin ne görevi var abi? Hawkeye'yi halen de anlamadım. Abi tabii ki de Captain America. Yani arkadaşlar burada sormuyorum. Hawkeye. Yani Magneto War Machine. Abi tabii ki de Magneto. Tabii ki de. Derin daha yakışıklı ama Star-Lord. Aşko, Winter Soldier çok güzel film ya. Star-Lord'u seçemezdim. Arkadaşlar yani mavi mi? Saçmalamayalım. Feyyaz. No. Arkadaşlar sorry ben kendiminkini Magneto. Benim çok net Magneto.
Scarlet Witch, Doctor Strange. Scarlet. Biliyor musunuz Doctor Strange'e de bayılıyorum ben, Doctor Strange'e de. Scarlet Witch'e de. Hangisi seçeceğiz? Bu ne kadar zor bir test ya. Strange mi diyorsunuz? Geek vakti gelmiş. Hoş geldin Geek'cim. Adına seslenmiyorum diyorum. Sen servisi istemez misin bilemediğim için. Geek vaktiyle video çekmiştik arkadaşlar. Marvel mı DC mi diye. Kanalda var. Hangisini seçiyoruz? Hangisini seçiyoruz arkadaşlar? Doctor Strange mi, Scarlet Witch mi? Ben karar veremedim bunda. Tamamen size uyacağım. Arkadaşlar benim konuğum gelmiş. En tatlı konuklarımdan biri Scarlet Witch diyorsa Scarlet Witch'i seçmek zorundayım. So sorry. Kendisi kanalda harika bir sohbet ettiğim insan. O yüzden harika bir sohbet ettiğim. Ya şimdi Scarlet'ı seçiyorum. So sorry. I am prudent, benim ağzıma ama Scarlet. Green Goblin, Rocket Raccoon. Ya bu test çok zor. Çok zor ikilemleri seçmişler. Çok birbirleriyle benzer sevgi duyduğum insanları seçmişler. Geek vakti. Spider-Man gelince, Spider-Man ve Avengers ne ya? Avengers Doomsday gelince birlikte video çekiyoruz. Unutma. Seni darlayacağım. Kanala bekliyorum. Buradan da söyleyeyim. İnsanlar sana pushlasın arkadaşlar. Geek vakti. Instagram'da takip ederseniz bayılırsınız. Bütün Marvel içerikleri, DC içeriklerini falan en erkenden onu takip ederek öğrenebilirsiniz. Buradan da reklamını yapıyorum. Raccoon mu, Green Goblin mi arkadaşlar? Green Goblin yani inanılmaz bir oyuncusu olduğu için mi? Yok. Raccoon'u seçiyorum. Raccoon daha çok geldi. Yapacak bir şey yok. Nick Fury, Johnny Storm. Fantastic Four filmlerin hepsi çok kötü arkadaşlar. O yüzden sözümü aldım. Bak, kayıtlara geçiyor Geek vakti. Anlamam. Hiçbir bahane kabul etmem. Kayıda geçti şu an. Herkesin önünde kayıda geçti. Fantastik Dörtlü filmlerini hiç sevmiyorum ya. O yüzden Feyyaz bilemedim ya. Fantastik Dörtlü filmlerinin hiçbiri bana böyle aşırı güzel gelmedi. Özellikle Johnny'yi seç, yakışıklı. Kimi seçelim? Neden kötü bir seri? Bence kötü olmasının sebebi Fantastik Dörtlü'nün ben inanamadım karakterlere. Bağ kuramadım. Yani samimi gelmeyen bir dostluk ve arkadaşlık hissettim aralarında. O yüzden de hiçbir zaman Fantastic 4 diye çok gidemedim. Yani böyle bağlanamadım. Of, hangisini seçiyoruz arkadaşlar? Evet, aslında Marvel denmez, doğru. Johnny Storm dönemi Marvel dönemi, yani bu çocuğun dönemi Marvel dönemi, ama yakışıklı diye seçeceğim. Kaldık. Hulk mu, Black Panther mi? Hulk. Yani arkadaşlar. Fury denmezse ayıp olur denildiğinde benim Chris Evans, Johnny'yi seçmem. Tamamen yakışıklılıktan seçtim. Bayağı impudent.
Hulk arkadaşlar. Hulk. Yani Black Panther'ın sorry ama Hulk ya. Hulk yani. Ben Hulk'u seçeceğim. Seviyorum. Venom mu Ultron mu? Halkın yanındayız. Berk evreni çok iyi. Venom mu Ultron mu? İkisine de bayılmıyorum. Wakanda Forever. Senin karşım Black Panther başka biriyle çıksaydı büyük ihtimalle Black Panther seçerdim ama Hulk benim içim Hulk başka bir şey ifade ediyor. We are Venom. Kaç kişi Venom demiş? Arkadaşlar Venom daha çok şu anda. I am Prudent. Her zaman az olanı söylüyorsun kardeşim. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an Venom daha fazla. O yüzden Venom. Hızlı karar veriyorum. Mysterio, Professor X. Professor X bence. Yani kült. Mysterio'dan çok daha kült. Ve ben X-Men'i çok severim. Ki bence filmlere potansiyelini kullanmamış filmler. Çok çok daha iyi filmler çıkabilirdi. First Class en iyi X-Men filmidir. Üstüne tanımam. Bence harika bir film. X-Men First Class. En sevdiğim filmdir yani. Marvel X-Men filmleri arasında en sevdiğim film. Professor X orada James McAvoy'da oynuyordu. Onun da etkisi var. James McAvoy'a bayılırım. Ve o kadar övdüğüme göre X. Ghost Rider, Mr. Fantastic. Şimdi bir tanesi kahraman, bir tanesi şey yani. Fantastic Four. Benim en çok sevdiğim Geçmiş Günler Gelecek filmi mi? Ben Days of Future. Yok ya, ben First Class'cıyım. Çok seviyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Fantastiği mi seçiyoruz, Ghost Rider mı? Fantastiği seçelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aha, şimdi geldik. Doktor Doom, Spider-Man. Kim kazanacak acaba? Ben Spider-Man. Arkadaş ben Spider-Man seçerim. İkinci aşamadayız arkadaşlar. Seçtiklerimiz arasından seçiyoruz. Spider-Man ya. Spider-Man üstü var mı ya? Galiba bu testte benim için Spider-Man çıkacak. Doom diyen var. Berk Doom dedi. Spider-Man 2. Spider-Man 3. Spider-Man. 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 Başa Spider-Man. Spider-Man. Yes. Thor mu Thanos mu? Bence Thanos ama siz bilirsiniz. Bence Thanos. Benim için Thanos ama chat'e göre gidiyoruz. Hadi bakalım chat söyle. Thor kocam. Ya Thor geldi. Thor daha fazla geldi. Size göre gidiyorum Thor. Bence Thanos ama Thor. O zaman Thor'u seçiyoruz. Thor bacım. Okay. Bence Thanos bu arada. Ama Iron Man, Wolverine. Iron Man bence. Ama chat ne derse o. Iron Man mi, Wolverine mi? Iron Man geldi. Wolverine geldi. Iron Man.
önde şu an. Yol verin be. Şu an Iron Man önde gidiyor. Bir tık önde Iron Man. Ya şimdi bu evren oluşturmak konusunda ortak kişi Iron Man ya. Her şey onun sayesinde olmuş gibi hissettirdiler bize. O yüzden bence de Iron Man. Iron Man zaten daha fazla geldi şu an. Winter Soldier, Captain America, Captain. Hangisi? Yani bence Captain America. Zaten yani rol büyüklüğü açısından da Captain 10 kat daha fazla repliği var. Captain, 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 Captain. Capito. Amerika macera dolu. Amerika. Evet, kaptan daha fazla geldi arkadaşlar. Çekiciyi kaldıran. Magneto. Scarlet Witch. Çok zor. Çok zor. Ama galiba ben Scarlet Witch derim. Çünkü onun hikayesi daha fazla anlatıldı. Scarlet geldi. Scarlet geldi. Scarlet bacım geldi. Bence de Scarlet Witch ya. Ya Magneto'ya bayılıyorum karaktere ama çok gizemli kaldı ve biraz daha keşke uzun uzun hikayesini anlatılsa. Harika bir neden. Evet. Scarlet Witch. Rocket Raccoon, Johnny Storm. Haydi hızlı biraz hızlı çözelim şunu. Bir test daha çözmek istiyordum. Türk dizi sıralaması testi buldum. Çok enteresan duruyordu. Onu da çözmek istiyorum. Önce bunu bitirelim bakalım. Johnny mi Raccoon mu? Kocam Johnny. Mary hayatım sen Raccoon mu? Johnny mi? Şu an Rocket Raccoon daha fazla. Rocket Raccoon diyorum o zaman arkadaşlarım. Hulk mu Venom mu? Arkadaşlar Hulk. Hulk. Bu soru değil. Hulk. Koca devim. Koca yeşil devim. Aşkım. Sevgi açlığı yaşayan. Hulk fiziksel olarak bulilenen bütün gençlerin sesidir arkadaşlar. Hulk. Evet, son 16. Evet, dur önce Profesör X mi Mr. Fantastic mi? Profesör X bu bir soru değil. Profesör X bu bir soru değil arkadaşlar bence. Sizce? Koca olmaz nokta. Filtreler harika. Derin çok gerçekleştin. Fantastic Four mu? Profesör X arkadaşlar Feyyaz olmaz öyle şey. Profesör X. Yani umurumda değil hangisinin daha iyi gücünün olduğu biliyor musunuz? Ya izleme zevki bence Profesör X ama Fantastic 4 daha fazla geldi herhalde. O yüzden Fantastic 4 yapacağım. Ay kalbim acıya seçiyorum Fantastic Mr. Fantastic'i. Fantastic'i. Ya gerçekten of ya. Of dedemi elediniz ya. Spider-Man Thor. Spider-Man. Çok üzüldüm Profesör X'e ya. Beni sadece yakışıklıları seçiyor. Bayıldım.
Çok güzel. Harika bir motivasyon. Bence hepimizden daha sağlıklı bir motivasyon. Spider-Man kocam Thor diyor. Ya Spider-Man. Arkadaşlar zaten Profesör X'e aşırı üzüldüm. Dedem gitti. Thor bunu çekiç manyağı yapar demiş Berk. Güç umurumda değil Berk. Ben izleme zevki bence. Ya Spider-Man daha fazla geldi. Spider-Man kazandı değil mi? Spider-Man değil mi arkadaşlarım? Thor çünkü kaç tane geldi? 2. Spider-Man daha fazla. 1, 2, 3, 4 daha fazla. 5, 6. Spider-Man kazandı değil mi? Ay beni burada şey yapmadınız çok mutluyum. Iron Man, Captain America, Iron Man. Bu arada Civil War'da Captain America çok haklıydı. O ayrı. Ama yani Iron Man. Thor'a veriyorum. Yani. Kaptan daha fazla geldi. 3, 2, 1, 2. Bir dakika. Kaptan 2, Iron Man 2. Şu anda eşit. Arkadaşlarım eşit gidiyoruz. Endgame'de Iron Man haklı. Endgame'de zaten Iron Man'le ve Kaptan Amerika diye ikiye ayrılmadılar ki aşkım. Civil War'da ayrıldılar. Endgame'de de tabii barışıyorlardı da. Endgame'de zaten Iron Man öldüğü için bence en haklı o. Her şekilde canını verdi adam. Daha ne yapsın ya? Çünkü bence Kaptan Amerika ölse daha az üzülürdük. Bu arada doğru. Kaptan özgürlüğü temsil ediyor. Yani Civil War'da da kaptan devlete bağlı olmamayı temsil ediyor. Böyle bir güç belirli insanların elinde olmamalı diyor. Doğru ama yani izlerken ben hangisinden zevk alıyorum? Iron Man. Iron Man AKP'li olsun. Şimdi Iron Man mi seçiyoruz? Hulk mu seçiyoruz? Hulk ne ya? Benim kafam hala Hulk'ta. Kaptan Amerika'yı mı seçiyoruz? Kaç olduk sayamadım ha. Biri saysın yazsın. Adı niye Amerika o zaman? I am prudent her şeyi. Baştan çökerttin kardeşim. Kaptan Amerika ama yani onun temsil ettiği şey işte orada bir şey var anlatabiliyor muyum? Alengirli bir durum var. Adı Kaptan Amerika ama aslında Amerika'da gücü olmamasını temsil ediyor Amerika'nın devletinde. Bir güçün bir yerde toplanmamasını istiyor ki adının Kaptan Amerika olmasına rağmen falan. Yani orada öyle bir ikilem ve güzel bir ikilem aslında. Kaptan kocam mı? Şimdi kaptan mı diyorsunuz? Takip edemedim bütün yazıları. Kaptan mı diyorsunuz? Kaptan mı kazandı arkadaşlar? Bak biri net kaptan yazıyor, biri net Iron Man yazıyor. Arkadaşım sizin ne dediğinizi sayamıyorum. Kim ne dedi şu an. Kaptan. Iron Man, kaptan. Kaptan arkadaşlar kaptan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Scarlet Witch mi Rocket Raccoon mu? Scarlet Witch bence ama siz Scarlet geldi. Bence de Scarlet. Bir yere kadar Rakut'cum. Geek vakti. Mary laf et. Mary burada senin girmen lazım. Bizde büyüleri Mary yapıyor. Bizim chatte Mary yapıyor büyüleri. Scarlet kazandı tabii ki.
Hulk. Hulk arkadaşlar burada ya lütfen Hulk. Bak Profesör X'ten beri bu kadar travma yarattı Profesör X'i seçmemeniz. Hulk. I am Putin. Benim bir suçum yok. İnsanlar neyi çok derse onu seçiyorum. Beni kanala hesabı kesme. Hulk. Arkadaşlar Hulk şimdi. Ay Hulk ile uğraşamam ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Lütfen Mary'cim. Hulk. Bunda artık şaka maka kalmadı. Hulk. Yarı finaldeyiz. Spider-Man, Kaptan Amerika. Spider-Man. Spider-Man. Ya Spider-Man ya. Kaptan Amerika çok soğuk. Spider-Man canım benim ya. Her şey atlıyor falan. Ya bayılıyorum Spider-Man'a ya. Ya Kaptan Amerika'nın temsil ettiği şeyi anlıyorum ama Spider-Man mi izlerken daha çok eğleniyorsunuz Kaptan Amerika mı? Allah aşkına. Elinizi vicdanınıza koyun. Umurumda değil kaptanın dövüşte alması. Bir dakika. Kaptan Spider-Man dövüşte Spider-Man bilmiyorum. Brianna yakışıklıyı seç. Gelmiş. 1, 2. Bir dakika kaptanı izlerken. 2. Kaptan 2 geldi. Daha fazla Spider-Man geldi. Spider-Man daha fazla geldi arkadaşlarım. Yaşasın. Daha fazla gelmeden. Scarlet Hulk. Hulk. Birileri üzülecek arkadaşlar. Ne yapalım? Yapabileceğiz bir şey yok. Hulk arkadaşlar. Hulk ya. Hulk. Scarlet ya denmiş. Hulk bence. Bir tane Scarlet, 2 Scarlet, 3. Ya geek vakti. Burada ben dövüşü sıralamıyorum. Dövüşü sıralasaydık karşım baştan çok buralara gelmezdik ya bence. Dövüş değil arkadaşlar. İzlemesi hangisi daha keyifli? Bilmiyorum. Scarlet Witch de keyifli şimdi yalan yok. Scarlet Witch bunu siler. Scarlet Witch beni de siler. Strange Editor'a bak elim ayağım titriyor. Scarlet daha fazla şu anda. Bir yere kadar Hulk'la uğraşamayız derin. İnsanlar geldiğimiz Delulu seviyesi chat'in beni Hulk'u seçmemek için beni ikna etmeye çalışması. Hulk bir yere kadar derin. Saçmalama derin. Hulk'la bir yere kadar. Bizim delilik seviyesi. Tamam ya. Scarlet. Hulk'um hoşça kal. Finaldeyiz arkadaşlar. Spider-Man mi Scarlet Witch mi? Ay ben nerelere gidem. Bir dakika. Scarlett'ı seçtik. Geek. Scarlett'ı seçtik. Bu burada kalsın. Gönder. Neyin spoilerı? Geek biliyorsa ben kesin bilmiyorumdur. Söyle. Spider-Man mi Scarlet Witch mi arkadaşlarım? Spider-Man. Witch, Spider-Man, Witch, Spider-Man. Aynı şeyi 2 defa yazıyorsun sayamıyorum. Spider-Man. Anket aç. Doğru. Bak zeki insanlar başka bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Kız anketi nasıl açılıyor? Benim şeylik.
Nasıl açılıyor anket? Allah kahretmiyor, anket açmayı bilmiyorum. Öğreneyim öyle geleyim arkadaşlarım. Cahilliğime verin. Sorry. Neden de en son? Scarlet Witch mi, Spider-Man mi? Cemili'ye sor. Şu anda Cemili'ye mi sorayım? Beyaz zaman geçiyor. Perde perde şarkı söyleyecektim. Ay ay dur bakalım. Hemen bakıyorum bir saniye. Scarlett neyi bekliyorsun ya? Ya Feyyaz, Scarlett da var, şey de var. Dur. Okusana. Bir dakika. Scarlett Witch 1. 2 3 1 2 3 Şu an 3 arkadaşlar. Eşit gidiyoruz. Birbirinize şey yapın. İkna edin. İkna edin. Şu anda şey. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ben Spider-Man'i daha çok seviyorum. Seçtim ya. Ben Spider-Man seçtim. Benim sabrım bu kadar hayata karşı. Ben o şeyi bulana kadar anket şeysi benim sabır buraya kadar. Anket şeysini çözene kadar anket açmayı benim sabrım buraya kadardı. Şike var. Sandıkları terk etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar 3 üçtünüz saydım çünkü saydım. Eşitsiniz ve sorry ama ben Spider-Man seviyorum. Scarlet Witch çok güçlü. Acayip güçlü, yer Spider-Man'i. Bir savaşta herkesi yer. Ama ben Spider-Man izlemeyi seviyorum. Yapabileceğiniz bir şey yok. Kanal benim. Kanal açın. Beni burada çirkinleştirmeyin. Buradayım be, buradayım. Roleplay'imle de geldim. Arkadaşlarım, en iyi Marvel. Hadi Türk dizilerini yapalım mı? Ben canım Türk dizileri yapmak istiyor. Son testi de yapalım mı? Bak gelirim oraya. Benim bana gelmek için daha fazla yol var. En azından bir vize alınması gerekiyor. Benim şeyler. Hadi ben Türk dizilerini yapalım arkadaşlar. Bir yere kadar Marvel Geek vakticim, sorry. Biraz da Türk dizileri deyip
Burada Türk dizi jeneriği seçelim. Brianna'cığım Türk dizi jeneriği seçebilmek değil de bir tane dizileri sıralama seçtim. Ben onu çok beğendim o testte. Ya sizi bekliyordum. Oknok'u bulamadım Feyyaz. İyi bir Oknok bulamadım. Baktım. İyi bir Oknok testi bulamadım. O yüzden şey yapamadım. Hadi en iyi Türk dizileri testi yapalım. Bu son test arkadaşlar. Sonra kapatacağım. 3 saat oluyor. Aile mi halka mı? Woohoo! İyi başladık. Kız 128 tane şey varmış. Wow. Aile, halka, aile daha fazla. Bence halka bu arada. Şu an eşit gidiyorsunuz. 2-2. İki arkadaşlarım. Saat sürer yoksa. Evet doğru. Zeki olmaktan yoruldum. Güldürdü beni. Benim vadilik. Şaka mı? Neyse, evet bence halka arkadaşlarım. Halka daha iyi bir dizi. Kardeş Ezel tabii ki de bu bir soru mu? Ezel. Artık sormuyorum evet. Gaddar Kaçak Gelinler. Ben Kaçak Gelinleri çok severdim. Ufak Tefek Cinayetler Ramo. Ufak Tefek Cinayetler. Benim hız. İçeride Aşk Yeniden. Ay bunda çok kararsız kaldım. İçeride mi Aşk Yeniden mi? Aşk Yeniden çok severim. Çok da gülerim. Aşk Yeniden diyeceğim. Her yerde sen sakla beni. İkisini de sevmem. Ama en azından romantik komedi olsun. Üç kız kardeş dönence. Ne alaka dönence ya? İkisini de sevmem. Ama üç kız kardeş olsun. Güneşin Kızları bizim hikaye. İkisini de çok izledim. Daha hızlı hadi yatacağız uyuyacağız. Evet doğru söylüyorsun. Sizde saat 12.30. Güneşin Kızları mı bizim hikaye mi? Ben Güneşin Kızları'nı çocukken çok seviyordum. Güneşin Kızları diyeceğim. Son Yaz Medcezir. Medcezir arkadaşlar. Kırgın Çiçekler Kaderimin Oyunu. İkisini de bilmiyorum. Ya biliyorum da ikisini de sevmiyorum. Kırgın Çiçekler dedim ama. Muhteşem Yüzyıl. Kimse benim Muhteşem Yüzyıl sevgimi asla ve zinhar sorgulayamaz. Eşref Rüya Ateş Kuşları. Yani Eşref Rüya diyelim. Bahar 3 kuruş. 3 kuruş ne kadar harcanmış bir işti ya. Ne kadar iyi olabilecek yani böyle roman hikayesi falan. Ne cafcaflı bir işti olamadı Bahar o yüzden. Siyah Galiba Vatanım Sensin. Vatanım Sensin. Bence çok kaliteli iş. Baht Oyunu Arka Sokaklar. Yani sırf yılların emeği diye Arka Sokakları seçiyorum. Sen Anlat Kares Alev Alev. Alev Alev. Alev Alev'in anlattığı hikaye çok çarpıcı. Alev Alev o yüzden. Avlu. Çok net Avlu. Bence çok iyi bir şey. Avlu. Yani oyunculuklar falan da müthiş. Mucize Doktor Kusursuz Kiracı. Kusursuz Kiracı güzel bir işti bu arada. Hiç tutmadı ama Mucize Doktor daha iyi bence. Sen Çal Kapımı. Bir Zamanlar Çukurova'yı hiç izlemedim. Sen Çal Kapımı diyeceğim o yüzden. Kalp Atışı, İnci Taneleri. İnci Taneleri'ni sadece 2 bölüm falan izledim galiba. Kalp Atışı'nı daha fazla izledim ama bayılmam ona. Zembilli Yasak Elma. Zembilli'yi hiç izlemedim. Yasak Elma.
Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı. Gönül Dağı'nı hiç izlemedim. Masumlar Apartmanı. Duy Beni, Şahane Hayatım. Duy Beni şu işte başında canlı yayın bahsettiğim gibi gençler arasındaki zorbalığı anlattığı için ben aslında hikayesini çok seviyordum, temasını, ama çok kötü işlediler ya. Şahane Hayatım bence daha kaliteli. Can Borcu, Güneşi Beklerken Kerem. Çocukluk aşkımız tabii ki. Uzak Şehir, Söz. Ay Söz bence güzel bir diziydi. Aksiyonu falan güzel işliyorlardı. Söz diyeceğim. Uzak Şehir'i ben sevmem arkadaşlar. Bilmiyorum, sevemedim. Yargı mı, Kızılcık Şerbeti mi? Kızılcık Şerbo olsaydı Kızılcık Şerbo'ydu. Ama artık o bir şerbeti olduğu için galiba Yargı'yı seçeceğim. Kızılcık Şerbeti'nin ilk 15-20 bölümü falan Türk televizyon tarihinde izlediğim en iyi işlerden biriydi. Ama sonra o kadar kötü gittik ya. Yargı o yüzden. Aşk, Mantık, İntikam, Kiralık Aşk. Kiralık Aşk. Bunların hepsinin başlangıcı o olduğu için onu seçeceğim. Çukur, Kuzey Yıldızı, İlk Aşk. İkisini de bayılmam. İkisine de bayılmam. Kuzey Yıldızı mı, Çukur mu? Çukur diyeceğim çünkü en azından daha kült bir şey yaptı ama bayıldığımdan değil. Menajerimi Ara. Bence çok farklı bir işti ve son dönemin en farklı işlerinden biri Menajerimi Ara'dır. Güzel bir işti. Sana bir sır vereceğim. Sana bir sır vereceğim. Çocukluk aşkım dizi. Sana bir sır vereceğim. Bayılırdım. Hudutsuz Sevda ne ya? No 309. Romantik komedi severiz. Aşk-ı Memnu, Dolunay. Bu bir soru mu? Öğretmen Leyla. Öğretmen o kadar harcanmış bir iş ki. Bayılırdım öğretmene. Öğretmene bayılırdım. Öğretmen çok iyi bir işti ya. Doktorlar, Poyraz Karayel. Deha Teşkilat. Yani ikisini de sevmem. Kafama göre seçeceğim bir şey. Tozlu Yaka, Bir Gece Masalı. İkisini de sevmem ama kafama göre seçtiğim bir şey. Hercai Halka. Hercai sevmem. Halka. Ezel, Kaçak Gelinler. Ezel. Ufak Tefek Cinayetler, Aşk Yeniden. Aşk Yeniden'i ben daha çok seviyorum. Her Yerde Sen, Üç Kız Kardeş. Bunu seçelim. Güneşin Kızları, Medcezir. Of! Büyük kapışmalarımdan biri. Güneşin Kızları'na hastaydım ama Medcezir çok daha kaliteli bir işti. O yüzden Medcezir. Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl. Arkadaşlar finalim çok belli benim. Eşref Rüya, Bahar. Vatanım Sensin, arkası. Tabii ki de Vatanım Sensin. Alev, Avlu. Avlu. İkisi de Demet Evgar. Mucize Doktor, Sen Çakaba, Mucize Doktor. Kalp Atışı, Yasak Elma. Masumlar Apartmanı'nda Şahane Hayatım. Ya Masumlar Apartmanı daha ikonik. Şahane Hayatım'da ama bilmiyorum, o da enteresan bir işti de Masumlar Apartmanı ya. Çekimini çok seviyorum Masumlar Apartmanı'nın. Çekim tarzı hep söylediğim Charlie Lostovel diye bir yönetmen var. Poyraz Karayel'in de yönetmeni oydu. Harika bir yönetmen bence kadın. Yani çok daha fazla işte görmeliyiz. Kendi dilini oluşturuyor her projede. Söz, Güneş Beklerken çok severdim o yüzden. Yargı, Kiralık Aşk, Yargı. Çukur, Menajerimi Ara. Ben Menajerimi Ara çok severim. Sana bir sır vereceğim. Aşk-ı Memnu, Öğretmen. Benim için çok zor bu. Benim için bu çok zor. Öğretmen benim son 10 yılda falan en sevdiğim işlerden biriydi. Ama Aşk-ı Memnu arkadaşlar, yapabileceğimiz bir şey yok. Aşk-ı Memnu bir kültdür ya. Halen daha jeneriği çaldığımda tüylerim diken diken oluyor. Poyraz Karayel çok net. Halka. Ezel, Aşk Yeniden. Ezel. Hayır Resen, Medcezir. Muhteşem Yüzyıl, Bahar.
Yani feminist bir insanım olarak geziyorum ama arkadaşlar feminist bir insan Bahar'ı seçerdi galiba. Ama benim feministlik buraya kadarmış. Çünkü Muhteşem Yüzyıl benim guilty pleasure'ım arkadaşlar. Dönüp dönüp izlediğim, Hürrem'in laf soktuğu her sahneyi 30 kere falan izlediğim bir dizi. Hayatımda daha uzun süredir olduğu için. Vatanım Sensin, Avlu. Ha. Kararsız kaldım. Avlu mu, Vatanım Sensin mi? Sizce ne, hangisi olsun? Çünkü seçemedim. Şu an zorlandım. Vatanım Sensin diyeceğim. Çok ağladım Vatanım Sensin finalinde. Mucize Doktor. Bence çok iyi bir adaptasyon. Güneşi Beklerken mi, Masumlar Apartmanı mı? Güneşi Beklerken çocukluğumun en sevdiğim dizisi ama Masumlar Apartmanı'nın çekim tarzına bayılıyorum. Yargı, Menajerimi Ara. Of. Yargı ya. Yargı'nın ilk 10 bölümü falan acayip iyi. Sana bir sır vereceğim. Aşk-ı Memnu. Ya. Ya of. Sana bir sır vereceğim. Çok seviyorum ben. Ama Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Memnu arkadaş. Evet. Poyraz Karayel halka. Poyraz Karayel. Medcezir Ezel. Medcezir mi, Ezel mi? Ben Ezel demeyeceğim. Medcezir diyeceğim. Bence Medcezir çok yani Ezel çok iyi bir iş, evet. Ama bence Medcezir daha iyi bir iş. Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sen, Muhteşem Yüzyıl. Masum Mucize Doktor. Hangisini seçsek? Masum Apartmanı. Yargı, Aşk-ı Memnu. Medcezir, Poyraz Karayel. Muhteşem Yüzyıl. Aşk-ı Memnu, Poyraz, Aşk-ı Memnu. Benim finalimin ne olacağı belli arkadaşlar. Evet. Evet. Ben burada bırakırım. Bu iki iş arasında seçemem. Arkadaşlar buraya kadar. Ben bu ikisi arasında seçemem. İkisini de o kadar eşit derecede çok seviyorum ki. Seçemem. Kapatacağım yayını. Yok yani bitti bende. Bende bu kadardı. Benim karakterli bir duruşum buraya kadar. Seçemem. Valla. Remove. Hayır. Seçmeyeceğim. Seçmezsen bize saygısızlık olur. Olmaz aşkım, seçemem. 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 Yani Muhteşem Yüzyıl'la Aşk-ı Memnu'yu arasında seçemem. İkisine de bayılıyorum. Ya ikisini de döndürüp döndürüp izliyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bana bu acıyı yaşatamazsınız. Unfollow falan deme, I am prudent. Yapamam. No way. Bana bu acıyı yaşattırıp sonra da uyuyamazsınız güzel uykunuzda. Tamam mı? Ben yapamam. Bak şakasız, gerçekten ikisi arasında bir seçimim yok. Tipim dağıldı ya. Bitti ya yayın. Arkadaşlarım. Şovu geç, seçimini yap. Bitti şov. Arkadaşlarım bitti. Çok erken. Değil mi? 3 saattir yayın yapıyorum. Çok erken. Arkadaşlarım yayını kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Buradan chat'teki herkese öpüyorum.
Sizde saat kaç? Saat 12.30 oldu. Gidin uyuyun. Gidin uyuyun. Ertesi gün yarın pazartesi sendromu. Burada 01.44 daha erken. Evet değil mi? Gidin uyuyun arkadaşlarım. Feyyaz git ertesi gün senin daha sınavların bitmedi mi Feyyaz? Ders çalışacağım daha geldi. Ders. Okul tatil. Vallahi 3 saat iyi yayın yaptık arkadaşlar. Benim için 3 saat iyi bir yayın. Ders yok. Ders neydi ya? Hayatımı unuttum. Seçimi yaptıracağım. Kaçışın yok. Kapatacağım. I am Prudent yüzünden strese girdim. Yok. Bitti. No way. Dilemi aldım geliyorum. Mary'cim. Ay. Bir hafta kinleneceğim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Düşünüp durun. Muhteşem Yüzyıl'ın Aşkı Memnu mu diye kafayı Niye seçmedi? Bu da benim cliffhanger bölüm bitimim. Bir sonraki yayına daha heyecanlı ve öfkeli ve kinli gel. Yok ya, yapacak bir şey yok. İnşallah kapatıyorum o zaman. Esnedim ben bayağı. Benim. Peki benim doğallık. Kreminiyle geliyorum kapına. Mary. Aşkım görüşürüz o zaman. Kapatıyorum artık. Yapabileceğim bir şey yok. Bu yayın bu kadar ama şimdi haftaya pazar doğum günüm. O yüzden pazar yayın açabilir miyim bilmiyorum. Ama cumartesi ya da cuma açacağım. Söz. Ciddiye almalı mıyım? I am Prudent. Hilecisin. Prudent'in her chatte farklı şeyler yazması. İyi canlarım, kapatıyorum. Hepinize iyi geceler. Tatlı rüyalar, güzel sınavlarınız geçsin, en güzel notları alın. Her şey çok güzel olsun hepiniz için. Ben kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Çok güzel bir yayındı. Beni yine yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. İnşallah böyle her yayın güzel artarak devam edecek. Haftaya cumartesi sınav. Belki cuma yaparım. Instagram'dan size haber vereceğim. I am Prudent'cim. Brianna'cım, Feyyaz'cım, Mary'cim. Feyyaz'la Brianna'ya özellikle notlarında en güzel notlar alın inşallah. Hepiniz için en güzelini dua ediyorum, manifestiyorum. Sonraki yayında görüşürüz o zaman. I am Prudent, senin için de cumartesi sınavım var. Of. Allah kolaylık versin. En güzel notları al inşallah karşım. Artık görüşürüz o zaman. Öpüyorum hepinizi. Ay.